Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün MG4 ile birlikteyiz. Onur Bey sağ olsun aracını getirdi. Şöyle bir yıkattık. Biraz suları var üzerinde. Akşam saatine de kaldık. Muhtemelen gece çekimlerini de yapacağız. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Instagram'dan bana ulaştı. Abi dedi, MG4 var. Test eder misin? Kanalda yok. Dedim etmez miyim? Neden etmeyeyim? Tam da senin etmen gereken bir nokta yani. İnşallah diyelim. Onur seni bir tanıyalım. Evet, ben Onur. Bilgi işlem tarafıyla ilgileniyorum. Elektrikli arabalara da uzun süredir bir ilgim alakam vardı. Sürekli takip ederdim. Yani 2014'te, 2013'te Tesla'ların Türkiye'de hani daha böyle yeni varoluşuyla birlikte hani böyle ciddi bir takibe başladım. Nitekim de yeni bir elektrikli aracım oldu şükür diyelim. Şimdi işte aldıktan sonra belli bir bilgi seviyesinde gelince, bir deneyime gelince ya dedim bu araçla ilgili bir video falan ben de çekmek istiyordum. Benim o kadar bir kitlem olmayınca dedim abimin yanına geleyim de bir çeksin videosunu. Bir bakalım belki benim görmediğim, bilmediğim şeyleri yakalar yani. Öyle bir Kaç video. bin kilometredir kullanıyorsun Şu aracı? an araba zaten 13.000 kilometrede. Aracı ikinci el aldım. 4.500 oldu benim kullanalı. Yani 8.000 Gayet küsür güzel. 9'a yakınken aldım. 4.000'e yakın kullandım. Beraber deneyimleyeceğiz. Ben gördüklerimi, sen deneyimlerini paylaşacaksın. Olur, Çünkü tabii kanalın adı paylaşıyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Şık bir anahtar kılıfımız var bu sefer. Orijinal anahtarlığın üzerine bir kılıf yapılmış. Şimdi nasıl özellikler var? Hemen onlardan bahsedeyim size. Aracın yanına geldiğimizde kapı kolu üzerindeki düğmeye bastığımızda kapıları açıyor. Tekrar yine düğmeye bastığımızda kapıları kapatıyor. Şöyle bir deneyeyim, kapıya elimi koyduğumda açacak mı? Açmadı. Açsa kesinlikle daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Anahtar ile camları açamıyoruz ve açık olan camları da kapatamıyoruz. Bu özellikle eksi hanesine yazılsın. Hemen dış tasarımla başlayalım. Aracın aydınlatma sisteminde şöyle sizlere göstereyim. Kapılarını açtım. Az önce kilitlemiştim. Evet, çok şık, güzel gündüz aydınlatmalar var ve tamamen hepsi LED bunların. Aynı zamanda uzun far asistanımız da bulunuyor. Dönüş sinyallerimiz tamponun sağında, solunda ve aynı zamanda aynanın üzerinde bulunuyor. Aynanın üzerinde bir de kameramız var. Bir diğer kameramız nerede? Hemen ön tarafta bulunuyor. MG biliyorsunuz uzun yıllardır aslında otomobil üreten bir firma. Şu an Çin pazarının elinde. Daha önce de bir MG kullanmıştım ve çok memnun kalmıştım. Bakalım bu araçtan ne kadar memnun kalacağız. Plakanın hemen altında radarımız ve aktif ızgaralarımız bulunuyor. Yan tarafa geldiğimizde burada hava girişi yok. Fakat şöyle hemen lastiğin yan tarafına geldiğimizde burada hava girişlerinin olduğunu görüyoruz. Jant tasarımını da ben çok beğendim ve şunu ekleyeyim hemen. Buralar plastik, isterseniz bu kapağı sökebiliyorsunuz. Bridgestone Turanza T005 EV lastiği var. Elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış bir lastik. Lastik ebatımız 235, 45, 18. Hemen şöyle içeriye de biraz bakalım. Yalıtımla ilgili ya da tasarımla ilgili burada herhangi bir sıkıntı göremedim. Tamponda güzel bir detay var. Tamponun alt tarafı ön tarafa doğru uzuyor ve aynı zamanda burada karbon fiber detaylar var. Bu detaylar aracın hemen yan tarafında da bulunuyor. Bunlar araca hem şıklık katıyor hem de kapı açmalarında buradaki malzemeler plastik olduğu için aracınıza büyük bir hasar vermemiş oluyorsunuz. Güzel tasarlanmış bir unsur bence. Hemen şöyle yandan baktığımızda da aracın C hatchback olduğunu ve sportif hatlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Motor kaputunun üzerinde güzel bir hat var. Ön camda da bir kameramız bulunuyor. Yan tarafta aynalar siyah tasarlanmış. Farklı renkle tasarlanması ve kontrast oluşturması bence yine güzel bir unsur olmuş. Şöyle aracın arka tarafına geldiğimizde en güzel yeri belki de burası. Burada harika detaylar var. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle en güzel açıyla sizlere yansıtmak istiyorum. Sayık motorun burada güzel bir imzası bulunuyor. MG4 elektrik ve tabii ki elektrik yazısı yeşil. Sayık Vision LED Light sistemi olarak adlandırılıyor. Burada LED olarak kullanılmayan tek ışık dönüş ışıkları. Şöyle göstereyim size. Her ne kadar çok fazla belli olmasa da burada da LED ışıklar kullanılmış olsa kesinlikle çok daha güzel olurdu. Arkada bağımsız süspansiyonu görüyoruz. Bataryalar aracın ortasına yerleştirilmiş. Plastik bir korumayla motor korumaya alınmış ve araç arkadan itişli. Bazı detayları da araya girerek söyleyelim. Araç 2024 V2 olarak adlandırılıyor. Her araçta bu lastik çapını ve arkada bulunan sileceği bulamayacaksınız. Aracın sürtünme katsayısı 0.28. En iyisi değil ama 0.30'un altı iyi olarak değerlendiriliyor. Aracın ağırlığı 1675 kilogram. Ağırlık dağılımı %50 ön tarafta, %50 arka tarafta ve batarya alt tarafta olduğu için ağırlık merkezi düşük ve çok iyi bir yol tutuşu anlamına gelecektir ve tabii ki birazdan test edeceğiz. Şimdi hemen bagajımızı açalım. Bu güzel ışıklar eşliğinde elektrikli bir bagajımız yok fakat C segmenti bir araçtan bahsediyoruz. Olmasa da olur. LED bir aydınlatma ışığımız var. 350 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor bize. Malzeme kalitesi gayet güzel. Yükleme eşiği yok. Sağ tarafta fileli bir tasarımımız var. Sol tarafta yine fileli ayrı bir tasarımımız var. Şöyle bunu kaldır
kaldırdığımızda iç tarafta şarj aletini, trafik setini görüyoruz. Bunu bagaj hacmini arttırmak için şu şekilde çıkartıp sol taraftan ve sağ taraftan katlayıp içine koyabiliyoruz arkadaşlar. Malzemeler olduğu için şimdi bundan bahsetmeyeceğim ama bunu bilmeyen arkadaşlar muhtemelen vardır. Burada eleştirim şu oldu. Mesela bunu kaldırdığımda şurada bir mandal olmuş olsaydı ve bunu tutsaydı harika olurdu ama Onur bana sağ olsun yardım edecek. Malzeme kalitesi olarak baktığımda buraların güzel bir şekilde kaplandığını ve malzeme kalitesinin iyi olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Burada trafik setimiz, VTUL aparatımız var. Bu arada VTUL özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde araçtan 220 volt çıkış alabilirsiniz. VTUL için şöyle bir cihaz var. Aracı aldığınızda bu sizinle birlikte gelmiyor. 3 kW'a kadar güç alabilirsiniz. Tabii ki bataryaları bitirmezsiniz. Neden? İçeride bir ayar var. Malzemeleri söktük. Acaba dedik ki bagaj kapağını alt tarafa yerleştirebiliyor muyuz? Sağ yaptık, sol yaptık. Olmuyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yalnız malzeme kalitesi güzel. Ses yapmaz. Koltukları yatırayım. İçeriden yatırıyoruz. 40-60 oranında yatıyor. Güneş batıyor. Bagajı yatırdığımızda 1165 litrelik bir bagaj hacmine ulaşıyoruz. Neredeyse düz, güzel, kullanışlı bir bagaj var burada. Şimdi hemen aracın içine geçelim. Koltukları yatırdığımızda, tekrar geriye aldığımızda bunlar ne olacaktır? Bu arada sıkışacaktır. Burada herhangi bir aparat yok. Olmuş olsaydı çok güzel olurdu. Daha önce de emniyet kemeri birkaç defa burada sıkışmış, muhtemelen izi var. Şimdi arka yaşam alanına geçelim, bakalım bizi neler bekliyor burada. Bu araçta arkada 3. koltuk için bir kafalık var. Fakat kafalık olmayan modellerini gördüm YouTube'da. Neden böyle Onur? Çünkü V1 V2 farkı. V1 V2 farkı. Evet. Demek ki 2024 model alınabilirmiş. Yine V1 V2'de birlikte şu kolçak geldi. Evet, güzel. Kolçak geldi. Bu senin ışığın. Ben ekledim işte. Basılı Çok iyi. Arka tarafta bir ışıklandırma yok çünkü arkadaşlar, ne yazık ki. Ve böyle güzel. Rengarenk. Burada bir kol dayamamız yok. Malzeme kalitesi güzel. Hem kumaş hem de deri kullanılmış. Burada herhangi bir problem göremedim. Keşke kol dayaması olsaydı dedim. Diz mesafesi, koltuk bayağı bir geride arkadaşlar. Onur benden de iri, biraz da geride kullanıyor. Ben bunu biraz alırım. 4 parmak kadar da baş mesafesi var. 1, 2, 3 tane el tutamağımız var. Güzel. Cepler, cep telefonu koymak için ideal. Çok güzel. Hem sol tarafta hem sağ tarafta bulunuyor. USB-A çıkışımız bulunuyor. Burada herhangi bir havalandırma çıkışı yok ne yazık ki. Bir tane burada malzemelik var. Şaft tüneli neredeyse yok. Yani böyle bir parmak ya var ya yok. Isofix bağlantıları şu şekilde cırt cırtlı bir tasarıma sahip. Bence kullanışlı, güzel olmuş. Kullanmadığınız zaman kapatırsınız. Herhangi bir pislik vesaire girmez ya da kapakların kırılma, kaybolma durumu olmaz. Hemen malzeme kalitesine geçelim. Arkada malzeme kalitesi sert plastik. Buralarda sert. Buralarda sert. Sadece şurada elimi koyduğum yerler yumuşak, mavi dikişlerimiz var. Güzel. Burada çok da fazla kullanışlı olmayan bir malzemelik var. Çok fazla bir şeyinizi koyamazsınız çünkü üst tarafta kol dayamanın altı geliyor. Bence burayı güzel tasarlayamamışlar. Camlarımız tam olarak açılıyor mu diyeceğim. Camlarımız açılıyor fakat araçta start stop düğmesi yok. Şimdi nasıl yapacağız? Aracın içine geçeceğiz. Öncelikle araca binmen gerekiyor. Durdumu mar durumuna alıyor kendisi. Yani yarım kontak. Şu an yarım kontağa geldi. Frene bastığın zaman çalışır duruma geliyor. Frene bastığın zaman ekranın açılmasını beklemen lazım. O da geç açılan kötü bir durum. Biraz geç açılıyor. Peki açtık. Arka camlar kendinden karartılmış. Tam olarak açılıyor. Kapatalım. Elimizi koyalım. Güzel, algılaması hoş. Kapı kolunun etrafında da piyano siyahı detaylar var ve tasarım olarak da beğendim. Şurada böyle bir yaylanma olsa, değil mi? Premium algısı verirdi. Ama bu segmentte zaten çoğu araçta yok. Kapı sesi güzel. Kapı sesi bence gayet güzel. Hemen ön tarafa geçelim. Bu ışıklar beni yakıyor. Ön tarafa geldiğimizde 2 tane ekranımız var. Birisi sağ tarafta, tüm komutları buradan veriyoruz. Aracın kullanımı ile ilgili şerit takip, hız ve diğer göstergeleri burada görüyoruz. Burada bir konsolumuz var. Vitesi buradan ayarlıyoruz. Piyano siyahı detaylar, otomatik park frenimiz, wireless 15 watt şarjımız bulunuyor. Burada 2 tane delik var. Bunlar ne işe yarıyor? Buradan kablo koymak için bunlar yapılmış. Ama nasıl bir kullanımı var? Çıkıyor mu bu? Hayır, ben de bilmiyorum. Alt tarafta 2 tane bardaklığımız. Burada sürgülü, güzel bir kapağımız var. Burası yine ses yapmaz malzemeyle tasarlanmış. Arka tarafa geldiğimizde şöyle fileli güzel bir cebimiz var. Kullanışlı. Kol dayama gayet güzel. Şöyle içine baktık. Kol dayamanın içinde herhangi bir ışıklandırma bulunmuyor. Ve şöyle belki görmemiş olabilirsiniz. Plastiğini alayım göstereyim size. Eğer anahtarınızın pili biterse anahtarı demek ki buraya koyup
o şekilde çalıştırıyorsunuz. Yükseklik ayarımız yok. Direksiyona geldiğimizde tasarım olarak hoşuma gitti. Hissiyat güzel. Sesli komutlar da var. Aslında Türkçe dil desteği geldi. Onur dil desteğini eklemiş, burada görebiliyorsunuz. Fakat sesli komut sisteminde ne yazık ki Türkçe dil desteği bulunmuyor. Buradaki tuşların kalitesi bu araçta en kalitesiz hissettiğiniz yerlerden biri olabilir. Havalandırma çıkışı ve buradaki detaylar gayet güzel. Üst tarafta yine sanırım benim beğenmediğim bir şey olacak burada. Işıklandırmalarımız LED değil. Keşke bunlar da LED olmuş olsaydı. Burada bir gözlük kabımız da bulunuyor. Oto yazısı bulunan ve kendinden kararan bir dikiz aynamız var. Makyaj aynamızda ne yazık ki ışıklandırma yok. Nasıl makyaj yapacağım? Sağ tarafta da yok muhtemelen tabii ki. Evet. Aynen bu şekilde zaten geceye kaldık. Bu arada biraz aracın içi siyah tavanla birlikte klastrofobik olabiliyor. Malzeme kalitesi, üst taraf. Güzel. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle biraz oynayalım. Çıtır mıtır var mı? Yok. Hafiften bir oynama var burada. Malzeme kalitesi güzel. Şöyle şunların hissiyatlarına da bir bakalım. Sinyal verelim. Gayet güzel. Kapı kilitleme tuşlarımız burada bulunuyor. Sol tarafta da aynalarımız için ayarlama yerimiz var. Onu çalıştırdığımda değineceğim. Işıklandırmaları var. Burada yeterli bir alan var. Şimdi ön tarafa geçelim. Açtım. Dilini çektim. Ankara'nın Çubuk ilçesini tekrar andım. Çubuğumuzu yerleştirdik. Üst tarafta bir yalıtım var. Burada motor aslında hani bulunmuyor. Fakat 4x4 modelleri olduğu için burada 4x4 modellerde motor da var. Fakat mesela 4x2'lerde kullanılmadığı için burada belki küçük bir bagaj alanı olabilirdi. O olmamış ne yazık ki. Şurada boşluklar var. Elim geliyor mu? Kameraya yansıyor mu elim? Dışarıya kadar geliyor. Buralar boş bırakılmış. Buradan ne yapacaktır? Çamur içeriye sıçrayacaktır ki biraz gelmiş. Aynısı diğer tarafta da var. Bak mesela açıdan alabilir misin Onur? Elim bak şu an burada yansıyordur. Buralar açık bırakılmış. Parmağımı soktum. Geceye kaldık biraz, kusura bakmayın arkadaşlar. Amortisörlerin üzerinde kule gergimiz var. Aracın rigidliğini yani sertliğini daha fazla arttırıyor. Yol tutuşu anlamında, aracın esnemesi anlamında size artılar sağlayacaktır. Burada eleştirdiğim noktalar ne oldu? Yan taraftaki kapakların güzel bir şekilde kapatılamaması. Burada bir malzeme alanı olsa güzel olurdu ve çubuk değil de amortisör olsaydı harika olurdu dedim ve artık sürüşe geçelim. Hemen şunu da ekleyelim. Çok güzel bir WhatsApp grupları var. Harika bir iletişim halindeler. Buraya saklama alanı için sonradan yapılan parçalar varmış. Onun da bilgisini vermiş olayım. En sevdiğimiz kısma, sürüş kısmına geldik. Gece çekimi oldu. Aslında bu da güzel olacak bizim için. Hemen menülerden biraz bahsedelim. Camlarımız kapalı. Buradaki hissiyatları falan ben beğendim. Ön tarafta şu trim yapıyor maalesef. Hele ki oturan kişi ayağını buraya yaslarsa gıcı gıcı yapıyor. hafiften. Bak. Tam o sesi işte yol boyunca eğer ayağını oraya daslarsan ilk çukurda o ses geliyor. Ayağını oraya yasladığında Evet, ki genelde yaslıyorsun. Muhtemelen gelmiştir. Üst taraftaki malzeme kalitesi bu arada sert. Burada da iyi olmasını isterdim ama değil. Burada ben şunu eleştireceğim. Galiba eleştireceğim. Bilmiyorum. Otomatik tuşlu. Tamam. Tabii. Güzel. Tamam. Hafızası var mı? Yok. Hafızamız yok. Onu eleştiririm ben. Ben şimdi sürüş pozisyonunu ayarladım. Aynaları ayarlamak istiyorum. Kolum yetişecek mi diye baktım. Evet, ben yetişiyorum ama kısa boylular belki yetişemeyebilir mi? Belki ama Belki biraz uzak. Değil mi? Biraz uzak ama Ford'dakilerle benzer bence. Evet. Tamam, ve güzel. Ford'daki mantık aşağı ittiğimde de katlıyor aynaları. Belki dedim burada bir sıkıntı yaşarım. Onda yaşamadım. Direksiyon. Altıgen tasarım. Alt taraf kesik. Ben direksiyon tasarımını beğendim. Hissiyat güzel. Gerçekten hoş yani. Bakalım. Evet. Bunu alırken burası çizilir. Evet, burası da çizilir. Yani burası çok güzel tasarlanmamış. Bunları zaten biraz kurgulamıştım aslında, Evet, Onur. benim ama kullanıcı olarak bir yorumum buraya 1 litre tombik sulardan koyabildiğim o çok güzel bir detay. Kapı ceplerine de 1,5 litre koyabiliyorsun. Evet, koyabiliyorum. Hem yükseklik olarak kabul ediyor hem genişlik olarak kabul ediyor. Alt tarafta bir ışıklandırma var mı dedim. Yok. Yok. Vitesi D'ye aldık. Almayalım. Vitesi P'ye alalım tekrar. Ekrandan bahsedecektik. Sen
Türkçe'ye çevirdim bunu. Evet, normalde araçlarda yani bütün MG4'lerde İngilizce geliyor arayüz ve Türkçe maalesef desteklemiyordu. Comfort'lara daha önceden gelmişti. Ancak Luxury'lere gelmemişti. Hala da tam gelmedi ama ben bir şekilde orada konuşmalarla bir şeyle Türkçe arayüz yüklemeyi başardım. Şu an ilk defa, hatta bugün ben de Türkçe kullanmış oluyorum çok güzel. seninle birlikte. Sana denk geldi. Burası Türkçe maalesef, orası İngilizce kaldı ama en azından multimedyamız şu anda Türkçe. Üstü Türkçe, altı İngilizce. Evet. Benim için problem yok. İngilizce ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Klima tuşlarına şöyle bir bakalım. Bu iç ve dış Ha, iç ve sirkülasyonu dış otomatiği. Evet. Harika. Şurada düğmeler olsaydı değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ses artma kapama için tuşlarımız var. Şöyle bir araya gireceğim Güzel. belki burada. Bu klima tonusunda ben daha büyük bir çile çekiyordum. Yani sürüş esnasında buradan girip işte ne yapıyordum normalde? Bu yoktu. Şuradaki veri. Burada navigasyon vardı ve maalesef sağa kaydır, buradan klimaya tıkla, sonra buradan buna tıkla gibi uğraşıyordum. En azından artık buradan bir şekilde açıp kapatabiliyor. Yani açıp kapatma buradan da yapılıyor ama diğer ayarları da buradan yapabiliyorum. Yapabiliyorsun. Evet, o gelmiş oldu. Ah, özür. Üst taraftan şöyle aşağıya kaydırdığında yine klima menüsü gelmiyor muydu? Geliyor. Ortadan kaydırırsan geliyor. Orada da şöyle bir detay vereyim. Aracı eğer ki ilk alan ve hiç güncelleme yapmamış biriysen bu da yok. O da yok. Ama bir sürüm eskideysen evet bu geldi. Şimdi yeni sürümde buraya bir daha ayrıca geldi. Şimdi mesela ben şarj menüsüne geldim. Şuradan tekrar dedim ki klimaya geleyim. Buraya basmam yeterli. Kesinlikle. Çok güzel. Güzel olmuş en azından. Bazı şeyler toparlanmış gibi. Değil mi? Evet, katılıyorum. O zaman hem kullanalım hem de anlatalım istersen. Yolda çıkalım. Çünkü gerçekten Gece oldu. Gece oldu, zor oldu. Yani boğazlarımız kurudu, öyle söyleyeyim. Bu arada elin oraya gitti. Bu araçta öyle bir şey hiç ihtiyacın yok. O tamamen otomatik el freni D'ye aldığında, gaza bastığında çekikse bile indirir. Yine P'ye bastığında hiç basmana gerek yok. Otomatik bunu kapatır. Yani Çok... ben aracı kullanırken hiç el frene dokunduğumu hatırlamıyorum. Şimdi mesela ön taraf biraz bu yaptı. Hemen geldim. Ön tarafa vereceğim. Evet, burada mesela tuşu var. Fan hızını ayarlayacağım. Fan kısmındaki buradan böyle. Fan hızını buradan ayarlıyoruz. Tamam. Fanı o zaman şöyle biraz kısıkta tutalım. Dereceyi de biraz bu şekilde tutalım ki manuelde gidelim. Otoda gitmeyelim. Ben genelde manuelde kullanmam. Hep otomatikte kullanırım ama. Ben manuelde kullanıyorum. Ben 21 dereceye ayarlarım. Neyse o. Gidelim. Şimdi ön tarafa verdik. Biraz buğumuzun çözülmesini de bekleyeceğiz ve devam edeceğiz. Ama ki. çözülmeyecektir. Ya neden? Şu an içerisi çok soğuk, dışarısı çok sıcak olduğu için böyle oldu. Bence biz burada bunu 25-26 yapmalıyız ki çözülsün. En azından benim deneyimim öyle. Peki bu dışarıdan mı içeriden mi? Yok, dışarıdan. Evet. Şöyle sileceklerini çalıştıralım. Evet. O zaman bu şekilde çözmüş oluruz. Silecek sistemi de güzel. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Kameraya muhtemelen çok güzel yansımamıştır. Vitesimiz bu şekilde. Peki mesela manevralarda sıkıntı yaşıyor musun? Kesinlikle yaşamıyorum. Aksine bunun ben çapını çok beğendim. Ön kameramız yani gece şartlarında iyi değil. Değil. Hatta bana gündüz de iyi gündüz değil. de o kadar iyi değil. Evet, gündüz de iyi değil. Arka kameramız da iyi değil. Değil. Hatta bana kalırsa Yani 360'ı iyi değil yani. 360'ı da iyi değil. Şimdi ön tarafta engel olduğunda bunu algılamıyor. Gelelim abimiz. Tabii bu engeli zaten biz görürüz de. Hani böyle bir mesela duba olur. Yok. Bir sıkıntı değil mi? Onu algılamaz. Ama yolda giderken önde araba üzerine gidiyor, duruyor ve yavaşlıyor. Evet. Onu yapıyor. Onu yapıyor. Nereye gideceğinizi gösteriyor. Şöyle güzel, tatlı bir şekilde durdurması var. Bu da hoşuma gitti. Kablosuz olarak şu anda telefonumu şarja koydum. Onun da bilgisi buradan gelecektir muhtemelen. Şu an kameraları kullandığım için gelmiyor. Şeye bakıyorum, hani hızlı manevra yaptığında herhangi bir sıkıntı yaşar mısın diye bakıyorum. Yok, gayet güzel. Ben o tarafta hiç problem yaşamadım. Yok, gayet güzel. Şöyle bir problem yaşadım. Bunun normalde geri çapraz manevra engel şeyi var. Daha doğrusu geri çapraz uyarı sistemi var. O normalde fren yapmaya default'ta açık ve o kadar boş şeylere fren yapıyordu ki ben onu kapatma gereği, daha doğrusu alarm moduna sadece uyarsın olarak ayarladım. Yoksa park ederken mahalleye giren bir arabadan bile fren yapıyordu. Çok rahatsız ediciydi. Onu beğenmedim. Telefonum şu anda şarja koydum. Ses geldi. Bir daha hatta koyuyorum. Evet. Şarj oluyor dedi. Arkada bir trim sesi var. Evet, var o. Şimdi oradan çıkarken de vardı. Ondan bahsetmedim ama Arkada bir yaylanmaya bağlı, yani esnemeye arka bağlı. amasörlerden bence bu. Servise bahsettim bu durumu. Arka amasörlerin olmadığını, parça bağlantı noktalarından geldiğini söyledi. Dilerseniz bakabiliriz ama araç bu durumdayken sök takı ben tavsiye etmiyorum dedi usta. Ben de benzer düşüncede olduğum için çok umursamadım. Neticesinde Maybach'e binmiyoruz. Ama olmaması gereken bir Doğru. durum. Yani C segmenti bir araç. Bacak konusu daha çok rahatsız ediyor. Ya. Yani oraya eğer ki birisi dayarsa bacağını gerçekten, mesela şu an ben özellikle dayayayım. Bol bol duyacak. Duyacağız o sesi. Şehir içerisinde biraz trim sesi var. Var. Amortisörler aslında rafine bir çalışması var. Sessiz, öyle çok
hani aşırı sesli diyemem. Sınıf standartlarında diyebilirim. Konfor anlamında ben konforsuzluk hissetmedim. Genellikle elektrikli araçlar biraz daha böyle sert amortisör yapısına sahip oluyor ya. Biraz daha konforlu geldi bana. Şuradan Doğru. biraz sert geçeyim. Evet, beni tek rahatsız eden Trim sesi. trim sesi. O kadar. Şunu da ben eklemek isteyebilirim. Arkadaşımın yine MG4 Comfort aracı var. Onun aracında bir deneme yaptığımda daha iyi bir süspansiyon deneyimi aldım. Bunun da nedeninin ufak jant ve kalın lastik yanağı olduğunu düşünüyorum. Yani bunun üzerine koyulan 45 yanağı eğer bir 55 yanak yaparsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bayır aşağı iniyoruz. Rejenerasyon yapıyor. Rejenerasyon ayarını ben burada direksiyon üzerinden yapmayı çok isterdim. Yapabiliyorsun. Nereden İki yapabiliyorum? tane programlanabilir tuş koymuşlar ve ben şu an programladım. Bak mesela bununla custom vesaire ayar geçiyorsun. Bununla da rejener modlar arasında geçiş yapabiliyorsun. Yani aslında oraya tuşunu doğrudan koymak yerine iki tane boş tuş koymuş. Bunu da bu ekrandan ayarlayabiliyorsun. Ayarlayabiliyorsun. İstersen CarPlay'e girer. Yani ne istersen onu yapıyor tuşlar. Şöyle fabrikanın eksiğini tamamlamışsın. Doğru. Ama Çok bu güzel. yani ekstra bir şey alıp da yapman gereken bir şey değil. Şuradan Değil. 2 tıklamayla yapılabilen bir Şimdi şey. ben mesela sol tarafa bastığımda sen bunu ona göre mi ayarladın? Tabii şu an o bastığında ekranda zaten 1 yazıyor bak orada Evet, rejen 1. diye. Ona Şu alt bastığında tarafta. rejen değişir. Bir daha bas. Şu an Snow modunda olduğu için öncelikle şuna basıp modu değiştirmen pardon. lazım. Snow modda rejeni kapatıyor. Şimdi ona tekrar basarsan rejen adaptife geçti. Adaptifi de var bu arada. Kendisi otomatik belirliyor. Çok güzel. Onun haricinde yine basarsan 1, yine 1, basarsan 2, 2, 3. 3. Ve- 3'e aldım şu anda. Evet. Ve dedin. Ve tek pedal sürüşte var. İstersen ekrandan açabiliyorsun. V1 versiyonlarında yok. V2'de Peki geldi. tek pedalda duruyor mu? Duruyor ama eğer daha önce hiç tek pedal deneyimleyememiş birisi varsa çok zorluk çekecektir. Ben çektim. Ne gibi? O yüzden tavsiye ettim. Ya öncelikle araba kullanım tarzını tamamen değiştiriyor. Yani tek pedal kullanan bir insan uzun süre kullanırsa standart bir araba kullanımına tekrar geçmesi çok zor. Tamamen ayağın sürekli gaz pedalında olmak zorunda. Eğer olmazsa çok sert fren yapıyor ve dediğin gibi durduracak kadar yapıyor. Kişiye bağlı, isteğe bağlı bir durum. Ben beğenmedim. Şu an tek pedalımız açık Değiliz. mı? Hayır. Açabilir misin? Burada Heh. hemen bastım mı açılır. Tamam. Açtım. Hop. Evet. Durdu. Duruyor. Şimdi tek pedallı kullanım devam edeyim. Bastım, çektim. Çok güzel. Bu arada Stop dikiz lambaları aynasından yanıyor. Evet. gördüm. Hemen stopları yaktı. Tek pedal Oo. olmasa da Regen 3'te de yakıyor. Eğer ki Tabii, tabii. ciddi bir yavaşlama yapacaksan yakıyor. Ben bunu ilk eşime baktırdım yani arabayı aldıktan sonra. Tabela okuma sistemim var. Güzel çalışıyor. Onda herhangi bir problemin yok. Ben hiç yaşamadım öyle bir problem. Tabelaya göre hızını değiştirdiğine şahit olmadım ama. Yani örneğin 100'e ayarladım. Orada tabela 50 gösteriyor. 50'ye düşmedi. Bunu özellikle birkaç defa denemedim. Ama birkaç defa dikkat ettim. Düşürmedi hızını. Yani sen adaptifte neyi ayarladıysan o şekilde devam ediyor. Tabela 50 görse bile. Şehir içerisinde benim şu an için hani gözlemlediğim konforlu bir araç. Çok konforlu değil. Çok konforsuz kesinlikle diyemem. Sessiz bir araç. Sadece bu trim sesleri Evet. rahatsız ediyor. Trim sesi tek bir noktadan arka bagajdan geliyor. Tahminimce oradaki mandaldan, kilit mandalından geldiğini düşünüyorum. Bu da aslında çok fazla kişinin yaşadığı ve geri bildirim olarak verdiği bir durum. Ona dayanarak onu düşündüğümü de söylüyorum. Büyük ihtimal birkaç uğraşla çözülebilir ama henüz ben uğraşmadım. Ve araç daha 13.000 kilometrede olan bir araç. Ona rağmen var yani. Şimdi modlarımızı şuradan sen yine buna kısa yol ayarlamışsın. Doğru, evet. Spor, Özel. custom yani özel, kişiye özel, snow yani kar, bir de eco modu var. O eco modda Eco modda neredeyse fren yok. Tamamen rejen yapıyor ve hiç beğenmedim bu durumu. Onu da ileteyim. Yani şöyle aslında beğenmedim. Bilmeyen birisi olarak Eko ile başladım ve az daha çarpıyordum. Öyle diyeyim yani. Balatayı devreye çok almıyor. Köküne kadar basmadığımız sürece. Özelde ama bunların Fren modunda mı? Yine aynı şekilde. Frende tek de mi değişiyor? pedalda değil. Aha. Tek pedal kapalı. Eko moddasın. Tamam. Fren bastıkça sadece rejen yaptığını hissediyorsun. Yani duracakmış gibi olmuyor. Nasıl bir örnek vereyim? 20 ile gidiyorsun. Normal 20 ile giderken az bir dokunsan araba durması lazımken durmuyor yani. Öyle diyeyim. Şimdi ona Ama bu bak- sadece Eko'dayken özellikle vurguluyorum. Anladım. Nereden uyarı geldi? Bu benim Tabela. kameramdan. Yok. Kameradan geldi. Tamam. Sonradan taktırdım kamera sisteminden. İyi ki geldi. taktırmışsın. Yolun şeridini okuyor şu anda. Evet, şerit okumuyor şu anda. Yeşil yanarsa okuyor. Ha yeşil yandığı zaman. Tamam. Evet. Ben burada çizgi ve sağ tarafta tek çizgi gördüm. Orada şunu söylüyor sana aslında. Ben şeridin bir kısmını gördüm. Gördüğümü ekranda gösteriyorum ama şerit ortalama ve şeritten çıkma ile ilgili bir şeyde bulunmuyorum diyerekten sol yukarıda pasif olarak gösteriyor. Eco modda fren biraz aşağıda kavruyor gibi hissettim. Doğru.
ve o kavramayı özellikle dur kalk trafikteymiş gibi simüle edip durmak üzere bas, durmayacak yani. Araba duracak da yani durmayacak gibi hissettiriyor. Spor modda Tam tersi. tam tersi üst tarafta kavruyor. Kesinlikle. İşte bunun ortasını yapmak istersen özel mod, ben öyle yaptım. Özel modda fren pedalını spor gibi yaptım. Yakıt tüketimini yani HP'yi de Eco gibi yaptım. İlginç. Ben ilk defa modlar değiştiğinde fren hissiyatı değişen hani bu segmentte bir araç gördüm. Ben de aynı şekilde açıkçası. Ve dediğin çok doğru. Yani bu insanı yanıltır. Kesinlikle. Frene basarsın ve yani duramayabilirsin. Evet, ben nasıl çarpmadım onu da söyleyeyim. Arabanın o huyunu çok beğendim. Çarpışma önleyici sistem araya giriyor ve çok güzel durduruyor arabayı. Çok güzel. Onu çok beğendim. İstesen de çarpamazsın arabayı, öyle söyleyeyim yani. Öyle bir durdurma yapıyor. Gayet güzel. Direksiyon hissiyatına ileride yine bakarım. Fakat şu anda beğendim. Ben de çok beğendim. Ve onu da sertleştirip yumuşatabiliyorsun custom ayarda. Çok güzel. Genellikle Çin üreticilerinin yapamadığı şey sürüş kalitesi ve en fazla istediğim şey direksiyon hissiyatı. Ben suni bir hissiyat almadım burada. Ben de çok hisli bir direksiyon var ve neredeyse ben Şaşırttı onu da beni. denedim. Ölü bölge yok gibi. Evet. Güzel. Yani muhakkak var ama yok gibi hissettiriyor. Güzel yok, gerçekten iyi. Yani geri bildirimlerini yolda yine test ederiz ama benim hoşuma gitti. Şimdi biz aracı şarj edelim. Kendimiz de biraz şarj olalım. Olur. Ve oraya varana kadar da biraz şarj bilgilerinden bahsedelim. AC'de 11 kW'la şarj oluyor. Evet ve 11'i genelde de veriyor. Yani istasyon güzel. müsaitse ve kablon müsaitse, ki ben 22 kW'lık bir kablo aldım ileriye dönük. 11 kW'ı genellikle veriyor. Peki DC şarjda durum ne? DC şarjda şöyle, %60'tan önce şarja takarsan orada hani %5, %10, %20 fark etmez. 135, 137 yani vaat ettiği 140 kW'ı veriyor. Yine istasyonun durumuna bağlı. Eğer istasyon müsaitse 140'ı %60 pil doluluğuna kadar sana veriyor. Vermediğine şahit olmadım. %60'tan sonra %80'e kadar olan kısımda da kısa veriyor. Nereye kadar kısıyor dersen de 70-80 kW'lara kadar kısıyor. Bu pil sağlığını korumak için %80'den sonra da artık 35 kW'lara kadar düşürüyor. Yani bu aslında arabayı %10 ile %80 arasında optimum kullanabiliyorsun. Şunu da belirtmek istiyorum. LFP değil, NMC katotlu bir batarya var bu arabada. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda 11 santimetrelik bir uzunluğu var. Doğru. Çok hacim kaplayan bir batarya değil. Zaten o sayede ben bu arabanın içinin bu kadar geniş olabildiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Arka taraftaki bagajın küçük olmasının da bir sebebi bu arada altında motor olması. Motor olması. Kesinlikle. Evet. Arkadan itişli. Arkadan itişli ve çok güzel ESP sistemi var ve tam kapatılabilir. Bence Güzel. çok güzel tepki veriyor. Güzel. Çok iyi tepki Tepkileri veriyor. güzel. Hiç ESP kapatmayı denemedim ve denemeyi de düşünmüyorum Düşünmüyorsun. ama kapatırsak çok komik bir ralli arabası olabilir yani. Olabilir. Hatch'e çok kesinlikle. yakın bir hissiyat veriyor. Hı. Ki bunun MG4X Power'ı da bence bir Hatch'tir yani. Kesinlikle. Ön tarafta araçları güzel bir şekilde gördü. Evet, hatta onları sınıflandırabiliyor. Yani kamyonsa kamyon Kamyon. olduğunu söylüyor. Bunu ben test ettim. Gidiş hızına göre sana müdahale ediyor. Aslında üzerine doğru sürersen müdahale etmiyor doğrudan. Ama mesela şu şekilde akışta devam ediyorsun, hızını hiç düşürmediğini düşünürse o zaman müdahale ediyor sana. Çok güzel. Onu özellikle denedim. Bak şimdi ben daha önce MG kullanmadım. Daha doğrusu MG4 kullanmadım. 3 saniye içerisinde hız sabitleme sistemini ve direksiyon takip sistemini açtım. Evet, Bu kullanıcı dostu bir araç olduğunu gösteriyor. doğru. Bazı araçlarda gerçekten anlamak yani mümkün değil. İsim vermeyeceğim ama şuraya hız sabitlemeyi koymuşlar. İsim de vereceğim. TOG. Evet. Ya arkadaş yani burada olur mu? Olmaz ki bunda çoğu kişinin farkında olmadığı bir şey var. Yukarı yaptığında 5-5 hızı arttırıyor. Basılı tutarsan 1-1 arttırabiliyorsun. Çoğu kişi bunun farkında değil. Çok güzel. Şu an Bıraktığında 1-1-1 gitti. Evet. Sola kaydırırsan da öndeki arabayla olan mesafenin ne kadar olacağını Oradan ayarlayabiliyorsun. ayarlıyorsun. Az önce bir örneğini yaşadık ama bak şerit şu anda yeşil yanıyor, şerit ikazı. Az önce pasifti, yani şeridi görmüyorum diyordu ama yine de otonom pilot devredeydi. Onu da söylemek istiyorum. Yani şeridi okuyamadığı bazı yerlerde bile yine de müdahaleye devam edebiliyor. Gayet güzel. Ben biraz hızlı girdim. Acaba virajda hızını düşürüyor mu diye baktım ve düşürüyor. Düşürüyor. Şu an 75 ayarlı. Hiçbir şeye basmadım. 55'e kadar düştü. Doğru. Mesela şu an Ve- aslında kontrolü aldı, şimdi tekrar şey yaptı. Evet. Yok yani direksiyon komutasını aldı. Evet. Fakat hızlanmayı önümüzde boştu dikkat edersen. Konforlu bir seviyede yaptırdı Doğru. bize. Arabana güveniyor musun? Güveniyorum. Tamam ben de güveniyorum sana.
Frene gaza basmıyorum. İleride eğer kırmızı ışıklar yanarsa ya Allah bismillah. Duracak. O yine senin ekranda ayarladığın yakınlığa göre de değişkenlik gösteriyor. Onu da Tamam. belirtmek istedim. Şöyle ortada kalsın. Hadi bakalım. Direksiyonu da bıraktım. Güzel 10 bir saniye, şekilde 15 saniyede bir sana ikaz veriyor. tutturdu. Bak. Çok güzel. Çok güzel. Ben onu ilk kademede kullanıyorum. Onu da belirtmek Çok isterim. güzel. Görme mesafesi çok uzun. Ben Çok evet. çok iyi gerçekten o tarafta. Çok iyi. Dur kalkı da çok iyi çalışıyor. Yani birisi araya gireyim mi girmeyeyim mi diye ekstra şey yapmıyor yani. Bir duruşta tık diye duruyor ya. Onu da yapmasa bildiğin insan gibi. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Son noktaya kadar profesyonel bir şoför gibi geldi. Son noktada böyle Tık. Şunu söylemek isterim. Dur kalk trafikte örneğin iş saatlerinde karşıya giderken tın tın trafikte o tıkı yapmıyor. O zaman soft durup kalkıyor. Sadece yüksek hızlarda artık 50 km üstünde o şekilde durma efekti veriyor diyebilirim. Kamera netliğimiz yine bu şekilde. Bu arada yukarıdan aşağıdan yan kameralara, ön kameraya, arka kameraya bu şekilde geçebiliyoruz. Bununla ilgili çok kötü bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Çok da emin olduğum için net konuşuyorum. Araba ilk çalıştırdın ve sinyal verdin. Bu açıldı ya. 10 km hızı geçmeden bu ekran gitmiyor ve istersen buna bas yine de gitmiyor. Bak şu an gitti ya. İlk çalıştırmada o gitmiyor. Ve sen navigasyon o sıra bakıp nereye gideceğini görmek istiyorsun, göremiyorsun. İlla 10 kilometrenin üstüne çıkman lazım. Home tuşuna bassan da çarpıya bassan da kapanmıyor. Kötü. Apple CarPlay ve Android Auto var fakat kablolu bağlantı var. Maalesef. Biraz zamanın gerisinde kalmış. Doğru. Peki mesela Apple CarPlay'i bağladık. Ben buradan sinyali verdim. Açıyor. Açtı. Kapatmak istiyorum. Yine Apple CarPlay otomatik Şuradan geçebiliyor kapatabilir bu arada. miyim? Kapatabilirsin. Evet. Tamam. Ve Güzel. Apple CarPlay'de kaldığı yerden devam edebiliyor. Gayet güzel. Bu arada az önce bahsettiğim o kötü yanı bu güncellemeyle yani bugün yaptığım güncellemeyle çözdüler mi hiç denemedim. Belki çözülmüştür. Kör nokta uyarı sistemi var, güzel çalışıyor. Bak, Sol tarafa sinyal verdim. Hızlı hızlı yanıp Evet, sönerek orada diyor ki bak dikkatini çekmedi Dikkat galiba. et. Orada biri var diyor. Ve o kör nokta da bu arada gayet uzak mesafeye kadar kör noktanın bulunduğu yerdeyse yanıyor. Sağından solunda bir motosikletli geçerse dörtleri yapıyor aynı çeri gibi. O var. Yine onunla birlikte kör noktada da yakıp sönüyor. Onunla da bildiri veriyor sana. Bence kötü bir şey değil. Güzel yani sağdan soldan biri geliyor, bir şey geliyor diye ikaz veriyor. Obje algılama ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Yayaları da motosiklet olarak algılıyor. Yoldaki nesneleri de algılamıyor. Yani burada bir obje olarak görmüyorum. Belki araba arkada yazılımda algılıyordur ama ekranda öyle bir bildirim vermiyor. Şu anda süratim 65. Direksiyon yardımı aktif. Unable oldu. Bu arada bunu ilk defa yaşadım şu anda. Muhtemelen neden biliyor musun? Şuradaki nemden olabilir. Bak Olabilir. şey de şu geldi. an aslında uyarı yani Evet, arıza verdi aslında. Evet, bu benim mağazada da olmuştu. Muhtemelen nemden oldu. Olabilir ve ben ilk defa yaşadım böyle bir şey. Daha önce yaşadığım tecrübeye binaen söylüyorum. O zaman biraz hızlanalım ve bataryanın şöyle bir dibini sıyıralım hafiften. Şu an %16 kalmış ve 55 kilometre menzil verdi bize. Muhtemelen daha fazla götürecektir benim deneyimlerime göre. Şu an 20 kW'a göre hesaplıyor ki ortalama benim 17 kW'tı bu arabada. 10-20 kilometre daha fazla normal kullanımda götürür. Burada hızlı şarjımız var. Geriye taktığımda aynalar aşağı iniyor mu? İnmiyor. İnmiyor. Onu da söyledik ve şarja gidelim. Ben aracın kullanıcısı olarak bir şey daha dikkatimi çekti. Telefonum Samsung ve tip C soketinden telefonumu şarj etmek istedim. Taktığımda şarj etmediğini gördüm. Ben de Evet, sen araya şu an gireyim. iPhone kullanıyorum ve benimkini de şarj etmedi. Ben bu durumu acaba arızalı mı soket diye servise sorduğumda Power Deliver özelliği olan telefonlarda seçicilik yaptığını ve her PD özellik telefonu şarj etmediğini söylediler. Xiaomi gibi telefonlarda sorunsuz çalıştığını söyledi bana servis. Yani hızlı şarj teknolojisi ve şarj teknolojisi olarak bir farklılık varmış orada. Kamerayı şarj etti. Etti çünkü çalışıyor soket evet. Evet. Ama dediğim Ama gibi telefonu şarj etmedi. telefonu değil PD olanları etmiyor. Quick şarj olanları ediyormuş. Denemedim. Quick şarjı bir telefonum yok. Yüksek olasılıkla doğrudur ama. Çok ilginç. Çok ilginç. Normal sürüş modunda çıkıyoruz. Şimdi deneyim olarak neler yaşadık hemen ondan da bahsedelim. Az önce demiştim ben nemden yaptı diye. Evet. Nemli bir hava var. Nem geçtiği için şu anda Düzeldi. sistem düzeldi. Biraz canı sıkılmıştı. Evet çok sıkıldı. Dedim ben Hatta ilk sana defa canı gördüm. sıkılmasın. Ve dikkat ettim mi? Bak sürüş modu normal ama biz normalde bırakmadık. Evet. Hafızada tutmuyor maalesef. Tutmuyor. Sadece sürüş modunu değil, rejenerasyon modunu da tutmuyor. Onu da tutmadığı gibi buradaki asistan ayarlarını da hafızada tutmuyor. Örnek veriyorum. Nedir? Ben gelirim buraya derim ki Tek pedallı beni- kullanım mesela. Yok onu tutuyor. Onu tutuyor ama MG Pilot altında örnek veriyorum şeritten çıkarsa ne yapsın? İşte acil bir şekilde şeride tutsun ya da şeride smooth bir şekilde soksun ayarı var. Ben burada smooth olanı yani
Ortadakini seçtim, bu hafızada kalmıyor. Her seferinde gelip onu seçmek zorundasın. Ama bu çok kötü ya. Çok kötü bir şey kesinlikle. Her ayar için bunu yapmamışlar. Yani burada ACC ve TC ayarı var mesela. Bunu sen ACC'ye çektin, bu yine ACC'de kalıyor ama diğer ayarlar maalesef sıfırlanıyor. Sürüş modu gibi. Gerçekten Kötü bir şey bu. Kötü. Bu çok yani kötü aslında yazılımla düzeltilecek bir şey. Fakat Keşke servis... bize sunsalardı bunu. Yani Değil mi? o hafızada kalsın mı kalmasın mı diye bize sunsaydı daha iyi olurdu. Ki burada sunabiliyor bak, o tuşu koyduğuna göre onu da yapabilir aslında. Kesinlikle, kesinlikle. %16 ile şarja girdik. Doğru. Daha sonra ön taraftaki ızgaranın, havalandırmanın açıldığını gördük. Doğru. Sürüş esnasında da zaman zaman açıyor, pilleri soğutmak, Soğutuyor, iklimlendirme yapmak için. Kesinlikle. Şu anda klimayı kullanıyoruz. Muhtemelen yine ön taraftaki ızgaramız Açıktır. açık devam ediyoruz. Bu aerodinamik olarak araca katkı sağlayan bir sistem. Gerektiğinde açacak, gerektiğinde kapatacak. Bu da aslında şu demek oluyor, bu arabada ısı pompası var. Bu arabada ısı pompası var. Doğru. Gerçekten de var. Evet ve bu bana kalırsa hani benim araştırmalarıma ve denememe göre verimli bir ısı pompası. Ana hedefi batarya odaklı bir ısı pompası. Çok güzel. Önümde motorlu var. Bakalım motorluyu gördüm. Güzel. Ekranda hemen düşmüyor objeler. Mesela sen şerit değiştirdikten 1,5 saniye gibi sonra onu algıladı ama tepki olarak anında veriyor. Onu dikkatimi çekti. Yani büyük ihtimal arayüze, ekrana vermesi biraz laglı ama Zaman aşımı var. evet diye. ama yani pingli, gecikmeli geliyor oraya. Türkçe kullanmaya ben de özen gösteriyorum da mesleki deformasyon. Aynen oluyor. Ama hissiyatta önüne birisi geldiği anda yavaşlamayı yapıyor. Yani makas atıyor adam, önüne geldi, anında yavaşlıyor. Şimdi şarj ederken zaten uygulama üzerinden takip edebiliyorsun. Doğru. İşte ne kadar şarj ettiğini. Her uygulamada bu böyle. Araç üzerinde şarj kablosunun olduğu yerde 4 tane ışık var. %25'te tek, %50'de 2, sağ taraftaki Doğru. ışık. %75 olduğu Üç zaman oldu. 3, tamamen şarj olduğunda da 4 tanesi de yanıyor. Kesinlikle. Şarj durduğunda da maviye dönüyor. Şarj süresi olarak %10'dan %80'e, genelde araçlar hep %20'den %80'e verir. MG'de %10'dan %80'e veriyor. Veriyor ve 26 dakika diyor. verisi o. Ben de genellikle 22, 23 yani 24, bu birazcık arabanın bataryasının hazırlığına göre değişir. Bu arabada otomatik ısıtma sistemi de var batarya için. Bunu açıp kapatabiliyorsun. Sana da sunuluyor. Ön hazırlık yapıyorsun. Evet, ön hazırlık yapabiliyor. Bunu yaparsan çok daha hızlı, yani o 26'yı 23-22 dakikaya gibi de düşürebiliyorsun yani. Benim ortalamam, yani deneyimlerim babında bu aracı 20 dakikada o seviyeye getirebiliyorsun. Yani çünkü genellikle %10'a düşürmüyorsun yani. Kimse depo %0'a kadar düşürmeyi tercih etmez. Evet. Gerekli durumlara hariç. Yani %15'te taktığını, %16'da, %20'de taktığını düşünürsen genellikle 20 dakikadan fazla sürmüyor. %60'tan sonra biraz yavaşlıyor. Biraz değil, çok yavaşlıyor. Çok o yüzden yavaş. ben arabayı %40'da ve %50'de şarja takmıyorum hiçbir zaman. Anladım. Çok verimsiz. Yani şöyle tam olarak oraya çıkmıyor ama amiyane tabirle söyleyeyim. %40'da taksam da %80'e aynı sürüyor. %20'de de taksam %80'e aynı sürüyor. Çünkü %50'den sonra o kadar yavaşlatıyor ki süre aynıya tekabül ediyor. Yani birinde 20 ise diğerinde 17-16 dakika yani. Anladım. Şimdi burada hiçbir araç dönmedi. Evet. Bıraktım MG'yi. Döner. Ve Abi farkında döndü. mısın? Çok ortalıyor bak kendini. Yani viraja girmeden Abi çok iyi ya. Özellikle sürati 60'a ayarladım ki 70'te de döner. çok iyi. Ara ara hem buradan bahsedelim hem de yine şarjdan bahsedelim. Olur. AC şarj hızı bu arada 11 kW. Keşke 22 olsaydı diye çok diyorum. Gerçekten çok diyorum. İş yerimin konumunun yakınında bir AC ünite var. Orayı genellikle kullanırım ve işte keşke o zamanlar 22 olsaydı diyorum. Beni memnun etmeyen konulardan biri. Ya bu aracın Comfort modelinde mesela 11 kW bile koymamışlar. Yani normalde 11 ya da 22 olur. Ama MG burada mesela Comfort olan boş pakete 6 kW mı 7 kW mı öyle bir AC koymuş. Bence özür dilerim vasat bir değer. Buna da 11 koymuş. 22 olmalıydı. Comfort 11, bu 22 olmalıydı ama maalesef koymamış. Evet, senin sözünü kesiyorum. Şimdi Volvo'nun dönemediği yere geldik. Süratim 70 hatta. Bayağı da bir ayarsız geldim aslında. Evet. Evet, benden de biraz kaynaklı oldu. İlk başta böyle dönecek gibi oldu. Ben bile biraz ayarlayamadım açıkçası. Fakat şöyle tekrar sistemi devreye sokalım bakalım. O bir kere eğer aldıysa o viraj bitmeden devreye tekrar sokmuyor, denedim ben de. Girişi aslında başarılıydı. Evet. Şu an sistem devrede değil mi? Evet, mesela şu an farkında ama şeridi okumadığını söylüyor sana. Beyaz yanıyor ama yine de Direksiyona devam ediyor. devam ediyor. Devam ediyor. Yani Bak bu da bıraktım. güzel. Güzel. Güzel ortalıyor. Az önce de baktım hem sağ tarafa hem sol tarafa eşit mesafe bıraktı. O da hoşuma gitti. Bazı araçlar özellikle sağa sola çok fazla yanaşıyor. Onu yapmadığını gördüm. Şöyle sola gelelim. Şeridi okuyacak mı bilmiyorum ama
Evet, direksiyon yardımı var. Bıraktım. Güzel. Uzun yolda ben çok güvenerek veriyorum açıkçası. Tabii ki direksiyonu bırakmıyorum. Bırakmamak da lazım. Tabii Bu ki. neticesinde bir tam otonom değil. Değil. Tesla'daki de tam otonom sayılmaz. Ama yani bu Tesla'ya yakın bir otonom da değil. Ama kesinlikle çok güvenebileceğiniz bir otonom. Direksiyon elinizde rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. Güzel, Yani ben- mesela ben burayı döner diyorum mesela. Burayı döner. Deneyimlerime göre evet. Biraz da hızını arttırdım. Evet, o zaman biraz soru işareti oldum ama döner ve yavaşlayacaktır bence. Sen Ben yavaşladın bastım. değil Ben mi? valla bastım. Hı, tamam. Ben bastım. O biraz senin oradaki mesafe ayarına da göre değişiyor. Neredeymiş bakalım mesafe ayarımız? Ortadaymış. Ortadaymış. Güzel. O işte virajdan çıkma durumları falan da etkili olduğu Tabii için etkili dediğin olur. çok önemli. Evet. Yani yarı otonom sürüş var. Ona göre kullanmak lazım. Bir de müzik kalitesinden bahsedelim. Ben- Bağlanabilir misin? Tabii ki telefondan? bağlanabilirim. Hı hı. Yani yine için mesela kablo takmak istiyorum. Kablo taklasan da olur ama yani insan CarPlay kullanmak istiyor. YouTube müziği görmek istiyor ekranda. Hı hı. Onun için mecbursun kablo takacaksın. Bu tatsız bir şey. Tabii biz çekimde kötü gözükmesin diye çıkartmıştık onu. Bluetooth'la devam edelim. Problem değil. Apple CarPlay'i bağlayabilecek miyiz? Kablo takarak olur evet. Tamam. O zaman kabloluyla devam edelim. Apple CarPlay'i de gösteririm. Kendi haritası var mıydı? Kendi haritası var. Bana kalırsa çok güzel çalışıyor. Orayla ilgili sana bir fotoğraf da veririm. Yol ayrımlarına geldiği zaman yol ayrımının fotoğrafını ekranda gösteriyor. Diyor ki ok işaretiyle buradan döneceksin. Mesela şu an ben buraya bir kullanıcı olarak göremediğim için Evet. Arka bakamıyorum. tarafta Işık yani olmalı. Işık olmalı ve yani hakikaten Bulamıyorum şu an. Yani ışık var aslında ama yani bunu bir Yani. defa takacaksın. Ondan sonra Evet. Normalde öyleydi. Biz çekim yapıyoruz diye oraya bir ayar verdik. Şu an mesela bu duruma girdim yani. işte bunlar kullanışlı olmayan bazı tasarımsal detaylar. Kabloyu işte bir defa taktım. Ondan sonra bir daha da çıkartmayacağım demen lazım. Evet. Ben onu zaten kısa Rusça bir şey açabilir miyim? Ne istersen. Tamam. Lütfen. Şimdi şöyle o zaman ses kalitesini ben çok sevdim. Açık konuşayım. Yine şundan bahsedeceğim. Araçta ses ayarlarında Visual Subwoofer diye bir şey var. Subwoofer varmışçasına bir efekt veriyor. Şu an bu açık mı değil mi emin değilim çünkü güncelleme sonrası kontrol etmedim. Ve zannediyorum ki açık. Hemen bakalım. Sanal subwoofer bu duyduğun aslında o baslı şeyi bu şekilde veriyor. Bunda teknik açıklamasını ben okumuştum. Aslında şunu yapıyor. İnsanı kandırıyor bir nevi. Subsonik frekansları normal sürücülere göndererek aslında düşük frekansları yani sürücünün bu mevcut sürücülerin de vermesini sağlıyor. Bu da sanki bir subwoofer varmış gibi insan kulağını ve zihnini kandırıyor. Müzik sistemini beğendin. Ben Şöyle, onu hissettim. Şöyle bir detay vereyim. Hı hı. Benim önceki aracımda ön kapılara Harman Kardon takmıştım. Şu anki fiyatı 25-30 bin lira. İşte arka kapılara midrange takmıştım ve bir amfi beslemesiyle bir ses alıyordum. Ve kesinlikle amacım yüksek ses değil. Yani hi-fi, high-res bir ses değil. Ve onları buna takmayı düşünüyordum. O aracımda vermedim. Takma gereği duymadım. Yani öyle söyleyeyim. Ama kesinlikle ona yakın bir ses değil. Ama gerek duymuyor insan. Yani bir hoparlörünü değiştireyim de daha iyi olsun demiyor. Kesinlikle. Ben şöyle yorumlayayım o zaman. Sınıf standartlarının üzerinde bir ses sistemi var, ses kalitesi var. Sanki diyorsunuz ki ya arabada acaba Bose mu var, bir ses sistemi mi var diyorsunuz. Ona çok yakın. Eleştiri yapabilir miyim? Tabii ki. Bugün aracı servise götürüyor. Çok bahsettim bu durumdan. Evet. Diğer MG modellerinden mesela Merval R'dan mesela yola çıkıyorum. Bose var onda. Yani Evet. aslında MG Bose kullanıyor. Bari bunun dolu paketini satıyorsun ona da koy. Yani Comfort'a koymuyorsun. Bari Luxury'ye koy. Peki elektrikli araçlarda en önemli şeylerden biri bağlanabilir olmak. Doğru. Aracına bağlanabiliyor musun? Cep Aracıma telefonuna. bağlanamıyorum. Aslında bunun bir iSmart diye bir app'i var. Bu app sayesinde derken bir uygulama. Evet. Ya bu benim mesleki hastalık maalesef. Google Play'de ve App Store'da bir uygulaması mevcut. MG iSmart diye ve Türkiye'de de var bu uygulama ama maalesef şu an Türkiye'de altyapı hazır değil. Bu altyapıdan kastım nedir? İşte içerisine tanımlı eSIM, BTK tarafından henüz kayıtlı olmaması, distribütörün şu an uygulamayı tam olarak hazır hale getirememesi vesaire vesaire. Bu sebeple çalışmıyor. Çalıştırabilenler var ama yeni işte arabalar geri çağrılarak bu sistem aktif ediliyor. Şu an ise benim arabamda bugün geri çağrılarak T-Box ünitesi var içinde eSIM'in olan ünite değiştirdiler ve buraya çok özür diliyorum 4G logosu geldi ve telefona bağlı olmadığı zaman da buradan aslında internet olduğunu şu an arabada anlayabiliyorum. Nasıl anlıyorum? Hava durumunu güncelliyor. Yine nasıl anlıyorum? İçindeki navigasyona tıkladığımda bana trafik verisini veriyor. peki o zaman evet devam edelim. Özür Ama dilerim. uzaktan kontrol çalışmıyor. Cep telefonundan araca erişim yok. Doğru. Bunun da sebebi distribütör muhtemelen. Bence öyle ama bu tamamen bencesi yani. Elimde net bir somut bir şey yok. Evet. Peki Riva'ya yol tarifi alabilir misin? Kendi navigasyon sistemini de
görmüş oluruz. Tabii buradan geliyoruz. Mesela normalde arabalar klavye açmaz. Açıyor bunda. Öyle bir güzellik bence güzel. Nasıl klavye açmaz? Yani çoğu arabada diyor ki sesli söyle bana ne yapacaksın. Bu arabada klavyeyi de ekran açıyor. Yani odak Tamam. bozmayasın diye genelde açmıyor. Mesela burada Riv dedim ve Tamam, Riva Beykoz gayet diye güzel. verdi. Tıkladım ve bana burada bir rota çıkardı. İşte 32 dakika süreceği, 36 kilometre olacağı gibi detaylar çıkardı. Git dedim. Diyebildim mi bilmiyorum. Dedim ve şu an açmıyor mesela. Neden açmadığını bilmiyorum. Aslında şu anda şeyi başlattı. Şurada X'e bassak Bir daha basayım. X desem. komple mi kapatır? Ha. Evet. Şunu tıklayayım. Riva karesini tamam gitti. Evet, şu an çalışmıyor. Mesela bu şu an yazılımla alakalı olabilir, farklı bir sebepten olabilir ama normalde not rotaya çıkar. Bak neden o çalışmadı bilmiyorum şu anda ben. Kullanıyordum. Şu yazılım güncellemesi öncesi ben bunu kullandım. Allah Allah. Belki bu güncelleme ya da telefonuma bağlanmış internet olarak belki de o yüzden onu da deneyelim. Tamam deneyelim. Şu an çalışmıyor mesela. Evet. Ya bunun nedenini şu an bilmiyorum mesela ama daha öncesinde çalışıyordu ki rota da çizdi aslında. Şarj istasyonlarını muhtemelen gösteriyor. Gösteriyor. Hatta şöyle güzel bir yanı var bunun. Şurada. Bunlar yeni güncellemeyle gelmiş mesela. Neyse bunu geçelim. Şurada galiba. Yerleri değişmiş. Yok. Normalde burada şey vardı. Ben bu bataryayla nerelere kadar gidebilirim diye bir ayar vardı. Mesela o ayarın da şu an yerini bulamıyorum. Büyük ihtimalle ya yeri değişmiş ya da yok. Bu kısım değişmiş şu an benim aracın bildiğim hali değil. Yani güncelleme sonrası Bu çalışmıyor gibi bir şey şu anda. bak mesela biraz gecikme de var değil mi? Evet var. Ama bu şu an yani normalde olmayan bir görüntüyü görüyorum ben. Anladım. Bazen güncellemeler iyi olmuyor. O zaman tekrar Apple CarPlay'den Riva için bir yol tarifi rica etsem. Tabii ki. Riva. Apple CarPlay'de klavye çıkmadı. Evet. Bu arada derken bunu diyecektim. Burada klavye çıkmıyor Evet. ama burada çalışıyor. Bunu istersek tam ekranda yapabiliyoruz. Sesli komut sistemi var ve İngilizce dedik. Ve bence İngilizce konuşsan da bir şey yapmıyor. Yani ben pek mesela camı aç diye çok tekrar ettim. Açmıyor. Yani belki açabilen vardır ama ben açamıyorum. Yani ben bir işe yaradığını düşünmüyorum İngilizce konuşsan da. Allah Allah. Deneyeyim mi? Olur. Basmasan da çağırabiliyorsun. I'm here. Ne diyoruz o zaman? Hello MG. Hello MG. Hi, how can I help? Set the temperature 21. Sorry, but I still didn't get that. Please try again. Set the temperature 21. I'm sorry, I'm having trouble understanding. You may press the talk button to try again. Ben şu ana kadar yaptırabildiğim tek şey klimayı açmak. Yani open'dı, climate dedim ve açtı o kadar. Ben camları açtıramadım Allah mesela. Allah. Open AC. Climate control is already on. Bunu yapıyor. anlıyor. Ya bunu yapıyor. Dediğim gibi bunu yaptırabiliyorum. Ama open window olmuyor. Open window. It seems I couldn't find that. Let's kick off with this one. Tamam açmasın zaten kameralar var. Evet. Sıkıntı yok ama Şu güzel ana değil. kadar tek yaptırabildiğim, bunu samimiyetle söylüyorum, klimayı açmak ve kapamak. Bunu açıyor ve kapatıyor. Çok güzel yapıyor. Çok zeki. Çok zeki. Mesela yol tarifi alalım. Alalım. Yani şeyle mi, navigasyonu yapmıyor bence onda. Let's go to the Ankara. Where would you like to go? Ankara. Sorry, but there seems to be no result for Ankara in the map. Go to the airport. Sorry, but there seems to be no result. AC'yi açıp kapatabilen bir asistan var. Okay, shut the... Yok kesinlikle. Ben yine bir marka verebilir miyim? Lütfen. Ya BYD'de mesela çok uzun denediğim bir asistanı var. Ya uzun dediğim sürekli bir şeyler sordum ve her dediğimi yaptı. Mesela çok güzel bir asistan var. Bunda ama sadece asistan isminin altında hiçbir şey var. Hiçbir şey. Evet. Evet. Bunu da görmüş olduk. Doğru. Test etmiş olduk. Test ediyoruz. Önümüzde bir viraj var. 60'ta geliyorum. Aslında burası keskin bir viraj Evet. ve Bence çizgiler de çok da iyi değil. Dönmeyecektir. Direksiyonu bıraktım. Şurada bırakır bence araba. Evet, Ops, tam dediğim güzel. yer. Evet. Zaten buralarda bırakır. Yani sonuçta otopilot sistemi değil. Yani belediyelerin, karayollarının çalışması lazım ki bazı sistemler olsun. Çalışsın, doğru çalışsın. Mesela az önce şeridi ihlal ettiğini düşündü ve sana müdahale etti. Evet. O güzel çalıştı. Ama şu yollarda ben hiç hata yaptığına şahit olmadım açıkçası. Yani şu tarz dönemeçlerde de bunu özür dilerim bir zahmet sen dön. Tabii. Bu tarz yolları o ama çok kusursuz gidebiliyor. Kesinlikle. Bataryayı tam olarak şarj edip uzun yol yaptın mı? Yaptım ama şöyle tam dediğim %90'la yaptım. Benim verilerime göre 350 çok rahat gidersin.
O biraz kullanıma göre değişir ki ben 120, 130 gittim. Yani 100'de gitmedim mesela ki 100'de gidip de hiç denemedim de. Çünkü ya 100'de kullanmak bana şey geliyor yani niye kendini o kadar kısıtlayasın? Evet. Yani otoyolun şartlarında o hız kurallarına uyarak 120, 130 gidebilirsin. Öyle gittiğinde 100, 350, 360 gibi bir menzil veriyor açıkçası. Şehir içinde 400 diyelim. tüketim verisi olarak peki bahsedersek 100 kilometrede kaç kilowatt yakıyor? İşte şehir içinde mi şehir dışında mı? Şehir içinde, Şehir dışı. dışında eğer ki çok dikkat etmezsen 16 kilowatt. Şehir dışında. Şehir içinde. Şehir içinde dikkat etmezsen 16. Evet, şehir dışında iyi. da dikkat edersen 18, 19, dikkat etmezsen 20, 22, Allah ne verdiyse yukarı doğru gidiyor Tabii. ki bu araba %20, 25 kilowattın üstünde ölçmüyor. 25'in üzerine ölçüyor. Yani ben ölçülemedim. Anlık tüketim yok. Bunda anlığı göstermiyor. Ortalamayı gösteriyor. 25'in üstünü görmedim. 25.0'ı gördüm. 25.1'i görmedim. Belki ben o kadar basmadım. Ama bence göstermiyor. İnternetten araştırdığım bir bilgi yok tabii. Anlık tüketim yok, tekrar söyleyeyim. Ortalama tüketim var ekranda. Sağ taraftaki düğmeye bastığımda bunları değiştirebiliyor muyum? Onları değiştirmek için şuradaki orta tuşa basıyorsun. Sana Evet. orada bir bildirim veriyor. Artık bu tuşlar o ekrana yarıyor. Tekrar basarsan bu ekrana geçer. Burada başlangıçtan bu yana ne yaptın, şarj yaptıktan sonra ne oldu ve arabayı aldığında sıfırlamadıysan ne oldu yazıyor mesela. Yani bilgilerine baktığım zaman Yeterli. evet, son şarjdan bu yana zaten işte yola çıktıktan bu yana işte 14 yapmışız. Zaten şehir içinde sakin kullandık. Klimamız açık. Bu şekilde devam edelim o zaman. Sol tarafa aldığımızda bunlar da güzel. Evet, lastik. Sol tarafa aldığımızda lastik aşağı basınçlarını indir mesela. gösteriyor. Ama maalesef buradaki kilopascal mı artık Evet. öyle bir şey olarak gösteriyor. PSI olarak göstermiyor. Olmuyor. Servise söyledim, bunu da yapılamadığını söyledim. Belki bu servis bilmiyordur, bilmiyorum. Bence yapılabiliyor olması lazım. Onun dışında bir de yukarıda dikkat etsen içerideki ufak akünün voltajını gösteriyor. Yana kaydırdığın zaman arabanın üzerinde arıza kodu var mı yok mu, öbür yanaydı. Sol. Evet. Bir sola da. Onun da bir sonu belli ki bu müzik. Evet. Burada şu an o ekranın ışık seviyesi. Işık Onun altında işte overspeed ayarı. Evet. Yani hava. maksimum hız ayarının. Evet. Bu da bir sonraki servisin ne zaman olacağı. Yine orada menülerde bir yerde arabada arıza kodu varsa ne olduğunu görebiliyorsun. Kaç binde bir bakıma giriyor? 20 binde 20 bir. binde. Evet. Ama ya da bir sene. O ya da bir sene can sıkıyor. Girdin mi bakıma? Bakıma girdim. Ne bir kadar senede verdin? olduğu için. Ben para vermedim çünkü aracı zaten servisten almıştım Aha. ve orada laf İkram gelirse ikram oldu, evet. İyi, Yani ben gayet sizden güzel. arabayı aldım, bari bunu hediye edin gibisinden. Onun da hikayesi şöyle, biliyorsun bu arabalar 2025 olarak gelmedi ve arabayı sen şu an 2025'te alsan bile bayiden aslında 2023 model alıyorsun. O yüzden de bakım zamanı gelmiş oluyor. Şimdi ben bu arabayı bayiden aldım ama bakım zamanı gelmişti. Dedim benim dedim garanti dışı kalmak istemiyorum. Ben dedim o zaman bunun bakımını yapmanız lazım diyerekten ikram ettiler. Konuştuğuma göre, arkadaşlarımdan duyduğuma göre 7.000 ila 10.000 arası servisten servise değişiyormuş. Ama ne yapıyorlar? Hiçbir şey yani. Kötü bir şeyden bahsedeyim Evet, demiştin. kötü bir şeyden bahsedeyim. Direksiyonun önündeki ekranın maksimum düşük, ışık şiddeti maksimum düşük o hali bu. Ve çok karanlık yollarda aşırı göz alıyor. Bu ekranın da TFT olduğunu düşünüyorum yani. Büyük ihtimal TFT ekran anladığıma göre, tespitime göre. Aşırı göz alan bir ekran var. Şu an ben oraya bir karartma yapmayı düşünüyorum. O kadar göz alıyor. Can sıkıcı bir durum. Ve şu an en düşükte, özellikle onu vurguluyorum. Burada öyle bir durum yok. Bunun da şiddetini yine buradan ayarlayabiliyorsun. Bu Apple CarPlay'deyken olmuyor. Buradan düşürüp yükseltebiliyorsun ama onda en düşük o. Bunun en düşüğü gayet okey ama onun değil maalesef. Yani ilginç. Evet. Görüntüyle ilgili hani herhangi bir sıkıntı yok. Burada ekran çok güzel, bilgiler güzel. Keşke Türkçe olmuş olsaydı bazı bilgileri, çünkü gerçekten insanlar hani bunları ister. Tabii ki. Kesinlikle ister. Önemli olan burasıydı bence çünkü en çok ayar burada yani. Evet. En çok ayar dediğim ne var? Otonom sürüşle ilgili ayarlar var, diğer ayarlar vesaire. İşte şarj bilgileri. Mesela bu menüye adam tıklayacak. Buradakiler mesela geldi mi? Burada enerji tüketimiyle ilgili bilgiler. Bunlar ne? İşte mesela klima ve diğer parçalar ne tükettiği yazıyor. Mesela o burada İngilizce yazacaktı. O kişi anlamayacaktı. Bunların Türkçe olması yeterli ama burası Türkçe ise orası niye İngilizce? Bu çok amatörce bir durum yani. Evet. Bunu Türkçe yapabiliyorsan onu da yapabiliyor olman lazımdı. Yapamamışlar. Bu arada az önce bahsettiğim, bir 10 dakika önce bahsettiğim batarya konusu burada, açıp kapatabiliyorsun. Akıllı batarya ısıtma. Burada zaten bastığında açıklamayı veriyor. Diyor ki bu işlev hızlı şarj yapmanızdaki performansı iyileştiriyor. Ancak menzili azaltır. Şu demek oluyor bu. Ben batarya soğudukça ideal sıcaklığa otomatik getireceğim. Ama bunu yaparken bataryanın hali yiyeceğim. Karşılığında hızlı şarj alacaksın diyor. Bu ne zaman kullanılır? 10 km sonra şarja gireceksin, basarsın, bunu kullanırsın ya da soğuk bir iklimdesin, sürekli soğuk bir iklimdesin, bu sürekli açık kalır. Şu an havanın 20 derece üstünde olduğunu görünce bunun kapalı kalması en mantıklısı. Bir de şunu söylemiştin.
uzun süre bastığımızda Evet. Eğer ki bir durum oldu, ekran dondu vesaire. Evet. Buna 30-40 saniye, artık saniyesini tam emin değilim. Basılı tuttuğunda bu ekranı sıfırlıyor. Sıfırlıyordan kastım fabrika ayarlarına Resetliyor. dönüyor değil. Kapatıp Android, açıyor. Tabii Evet. Android bir sistem sonuçta. Evet. Telefonunu kapatıp açman gibi yani. Bunu Evet. kapatıp açıyor. Ama fabrika ayarlarını sıfırlamak istersen ayarlar menüsünde o da var. Araçta herhangi bir start stop tuşu olmadığını söyledik ama aracın içindesin, aracı durdurmak istiyorsun. Bu mümkün. Ayarlara gelip buradan araç ayarları ve şuradan güvenlik dersen aracın içindeyken, tabii araç durur durumdayken gücü kapata şu an basamıyorsun doğal Tabii. olarak. Gücü kapat dersen motoru kapatıyor. Anladım. Ama tabii bu ekran açık. Açık kalıyor. Koltukta bir basınç sensörü var. Oradan birisi kalkmadığı sürece bu ekran açık. Arkada da 3 koltukta da basınç sensörü var demiştik. Var. Ve Onların da ortadaki- ikazı geliyor mu? Var. Hatta şu ekranda sol tarafta, yanlış hatırlamıyorsam ön taraftakiler için ikazlar var. Örnek şurada bir çıkarayım mesela şöyle. Bak gördün mü, sol tarafta benim ikazım gözüktü normalin sonunda. Evet. Sağda da arka taraftakiler için gözüküyor. 3 adam şeklinde, sağ, orta ve sol. Anladım. Yani hepsini bağımsız görebiliyorsun. Ekrana baktığında hangisinin yandığını anlayabiliyorsun. Ama bu bir yandan da kötü. Niye kötü? Arka koltuğa ağır bir şey koydun, malzeme koydun, ötüyor yani. Ötüyor. O yüzden fark edildiysen çekimlerden önce o kemerlerin hepsi Hepsi takılıydı. takılıydı. Bir şey koydun mu ötmesin diye. Evet, evet. Yani bir şekilde çözüm üretiliyor. Evet. Direksiyon ısıtmamız var. Var. Soğutma yok. Soğutmamız, pardon, koltuk ısıtmamız var. Var. Direksiyon ısıtmamız da var ama. Direksiyon ısıtmamız da var. Koltuk ısıtmamız yok. Koltuk ısıtmamız var. Pardon, koltuk soğutmamız yok. Evet, Karıştı, koltuk baştan alıyoruz. Çok iyi. Koltuk ısıtmamız var. Var. Koltuk soğutmamız yok. Yok. Direksiyon ısıtmamız var. Var. Zaten Ama yine direksiyon- soğutmamız yok. Tabii ki olmaz. Arka koltuklar için de ısıtma yok. Onu da söyleyeyim. Evet. Ön taraftakiler için var. Sağ ve sol bağımsız ve 3 kademe. Peki, ayar için kolay Ayar erişim için var mı? Kolay erişim var. Ana menüde olduğunu düşünürsek, istersek yukarıdan kaydırıp klima menüsüne gelebiliriz. Burada sağda ve solda. Hı hı. Ve direksiyon şekli 3 kademe. Bastın, 3. kademede başlıyor. Bastın 2'ye düştü, bastın 1'e düştü, bastın kapandı. Ya da klimanın kapalı olduğunu düşünelim. Basarsan yine menü geliyor ekrana. Buradan da yapabiliyorsun. Oradan da yapabiliyorsun. Burada herhangi bir tuş onun için Yok. yok. Bir şey eleştireceğim. Kamera arkası bahsetmiştim. Bu araca OBD taktığımı ve verileri Evet. okuduğumu söylemiştim. Hı. Orada okuduğum verilere göre kabin içi sıcaklığı da okuyabiliyor araba ki otomatik klima öyle çalışır zaten. Tabii ki. Ama bunu mesela bu ekranda da görsek ne güzel olurdu. Göremiyoruz. Keşke görebilseydik. Dış hava var, 23 derece diyor. Keşke kabin havası da gözükseydi mesela. İçerisi Ama kaç genelde derece? tüm araçlarda hep Evet. kaç dereceyi ayarladığımız gözükür. Evet. Var olanlar da Aa. benim şeyim. Şu an doğrudan aklıma bir araba gelmedi. Öyle deyince. Ya ben kendimi kıl olarak bildirdim bu hususlarda. Sen benden daha tabiri caizse diyelim, kusura bakma. Ben hiç bunu aramadım ya. Kıl demeyelim de yani Detaycı diyelim, hadi öyle diyelim. Görüyorum yani o Anladım. neyin eksik olduğunu baktım mı görüyorum yani. O Önüme araç geliyor, frene basmıyorum. basmayacaktır ki araba anormal hareket ederse Evet, güzel. ekranda aracı renklendiriyor. Mesela makas atan bir araba tespit etti. Sarı olarak gösteriyor ve belirli bir süre boyunca ekranda sarı kalıyor. O arabadan uzak duruyor. Bir de kırmızı renklendirebiliyor. Mesela önüne aniden geldi, üzerine kırdı. Kırmızı olarak renklendiriyor ve yani ona göre bir yol planlaması yapıyor. Onun arkasındaki algoritmayı mühendisler daha iyi biliyor. Güzel, güzel. Yani aslında 360 derece tarıyor. Doğru. Tır ayrıldı. Bak Bakalım. gördün mü, arada bir saniye farkı var. Evet, çok hafiften var. Ama sürüşte onu hissetmiyorsun. Yani Sıkıntı önüne yok. geldiği anda yavaşlamaya başlıyor. Ekrana bir saniye geç düşüyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hızlanmasını çok güzel yapıyor. Mesela 90'a geldiğinde aceleci bir tavrı yok. Hissetmiyorsun. Doğru. Yani 130 kilometreye ayarlı, örnek veriyorum, hız ayarın. Araba şu an önündeki arabanın hızından dolayı 90'a düştü. Önündeki araba tekrar açıldı. 130'a çıkarken bir anda tapa gaz çıkmıyor. Dediğin gibi içerideki adamın yani bu Tedirgin araba ne yapıyor? Tedirgin etmiyor yani. Evet, mesela 95'e ayarladım. Hop 94'ten sonra gücünü tekrar böyle kesti. Gayet güzel. Mesela şu tabelayı okuyacak mı? Merak ediyorum. 110 vardı burada. Bu arada kapalıymış. Ha, Bak kapalıymış şu an. Yüksek ihtimalle az önce error verdi ya. durduk kalktık ya. Ondan mı onu kapattı? Bence o yüzden değil. Error vermişti ya sistemler. Bir hata Evet, vermişti. O ondan hata olabilir. sırasında o kapandı bence. Ki bak ekrana şu an direkt düştü. Bir şeyi Evet. okudu 50 dedi. Kapalıymış. İşte bunu diyecektim. Bu tip ayar, ne ayarı var ne ayarı yok. Burada neredeyse hepsini kapatabiliyorsun. Ya da örnek veriyorum. Ne Ön diyor? çarpışma uyarı sistemi, Aynen. sesli uyarılar. Bu tip durumlarda mesela destek modu diyor. Ön çarpışma uyarı da ne yapsın? İşte sadece uyarsın mı yoksa fren de yapsın mı gibi ayarlarda mevcut. Bu yaptığı freni hangi şiddette yapsın? Bu da mevcut. Burada çoğusu ayarlanabilir bir durum. Sürücü dikkat uyarı sistemi yazıyor. Sen de fark etmişsindir. Çok buralara baktık, kameraya baktık. Hiçbir zaman uyarı vermedi. Vermedi. Ben şu ana kadar verdiğinde de şahit olmadım.
aman vermesin, boş ver. Yani evet yani Genelde de güzel çalışmaz evet, zaten. Evet yani 1 saatten fazla yolculuk yaptım, 2 saatten fazla yolculuk yaptım, 5 saat yolculuk yapmadım henüz. Ama 3 saat bir yolculuk yaptım, yine bir uyarı verdiğine şahit olmadım ki bunu buradan kapatabiliyorsun. Yani problemse bile kapatırsın, bir sıkıntı olmaz. Onun takip sensörü nerede acaba bilmiyorum ama Ben görmedim. baktım, çok baktım. Sen de az önce söyledin, sen Evet. benden daha akıllısın diye. Herhangi bir yerde sensör olmadığına yemin edebilirim. Bu sistem çalışıyor mu bilmiyorum. Evet. Telefonlar vardır yani işte 3 tane kamerası var ama Evet. içini açıyorlar, bir tane kamera var. Ya genellikle arabaların zaten şurasında olur. Evet, doğru. Yok. MG'nin bazı modellerinde şu sol A direğinde var. Bunda orada da yok. Nerede acaba diye bir düşündüm. Peki kabin ses seviyesi için ne diyorsun? 100 kilometreye kadar bence çok iyi. Evet, daha fazla yol sesi var. Evet Rüzgar sesi yok şu anda mesela Evet. 90'da. Doğru. Bunun bence sebebi de lastik. Neden böyle diyeceksin diyorsan, sağ arka lastiğime bir vida girdi ve lastiğini sökmek durumunda kaldım. Ve içinde bir izolasyon malzemesi yoktu. Yani EV lastiği yazıyor üzerinde. Belki benim lastiğim bilmiyorum, daha önceden sökülüp takıldı, dediğim gibi bayiden ikinci el olarak aldım. Ama benim lastiğim içinde bir ses yalıtım malzemesi yoktu. İşte olsaydı bu sesi duymayacaktık bence. Evet. Biraz da sebebinin o olduğunu düşünüyorum ve dikkat ettin mi bilmiyorum, durur pozisyondayken dışarının sesini neredeyse tamamen kesiyor. Evet, o çok iyi o konuda. Şimdi şunu eleştireyim. Öndeki araçta mesafem bayağı fazla. Direksiyonu da tutuyorum. Sürati 88'e kadar düşürdü. Tekrar 90'a geldi. Böyle istemsiz, yani yapmaması gereken freninde yaptı. Fark ettin mi belki bilmiyorum ama Doğrudan fark etmedim ama sürüş 89'a geldi. Halbuki önüm 88'e geldi. Önüm açık. Evet. Şimdi tekrar tamamlıyor. Küçük böyle bir hataları da var. Doğru. Ben mesela hiç dikkatimi çekmemiştim. Evet, direksiyon başında olmuş olsan kesinlikle Ederdim. hissederdin onu. Ederdim. Hani popo hissiyatı diyoruz. Evet. Onu hissettim. Haricinde bir ses sistemini konuşmuştuk. Comfort'la bunun arasında şöyle bir ses sisteminde farklılık var. Ön tarafta Luxury'lerde Tweeter geliyor. Comfort modelinde maalesef o yok. İşte 4+2, 6 hoparlörlü bir sistem var bunda. Ön tarafta da Tweeter'lar var. Comfort'ta ön tarafta Tweeter'lar yine yok. Yağmur sensörü yok. Çok ilginç ya. Evet, çok ilginç. Şurada yağmur sensörü gibi duran bir şey var mesela. Yani bakınca diyorsun ki yağmur sensörü var ama yok. Arka sileceği açmak için de tuş var. Yani bir kere basıyorsun arka silecek açılıyor, bir kere basıyorsun duruyor. Bence o da kötü. Yani daha bir Yıkaması var arka var tarafı. ama yıkamıyor gibi. Neden? Fıskiyesi aşağıda ve çok az bir basınçla gönderiyor. Yani camın yarısına ya ulaşıyor ya ulaşmıyor. Kötü yıkıyor. Ama ön tarafı çok beğenmiştik mesela. Onun da bence sebebi V1, V2'de dedim ya, oraya silecek geliyor diye. İşte sonradan eklenen bir donanım olduğu için bence çok başarılı yapamamışlar onu. Sunroof yok. Sunroof, evet, en büyük eksiklik ya. Ya bu arabada Olsa çoğu ya arabadan... biz abi şöyle hani Türk kullanıcıları, biz sanki Türk değiliz. Ya Türkiye'de sunroof çok isteniyor. Ben Ya, güzel bir Evet. konfor demeyeyim, lüks. Yani Lüks. güzel bir lüks. Yani bir araba aldığında ya o lüksü yaşamak istiyorsun. evet. Ya da arabada daha böyle bir ferah hissetmek istiyorsun. Ha gerçi bu araba nispetten çoğu arabaya göre hatchback'lerden ferah hissettiriyor ama olsa daha ferah olurdu. Peki. Biraz zorlayacağım. Ben bu konuda çok arabaya şeyim ya, güven alıyorum açıkçası. Çok iyi. Bu arada 110'a kadar geldik ha neredeyse. Evet. Çok iyi. Koltuğun peki yanal desteklerine yorumun ne? Bak ona dikkat etmedim biliyor musun? Şöyle biraz çünkü dizimi buraya koymak istedim. Acaba iyi olmadığından mı? Yoksa Ben az önce onu diyecektim. Ben burada kendimi çok iyi hissettim. Köpekçik Vallahi- bize mi saldıracaksın? Köpekçik. bunun Kendine eğlence arıyor. vallahi. Tamam, şimdi direksiyon hissiyatını ve koltuk hissiyatını bir daha değerlendireceğim. Geldim. Fren gel güzel. Ops, biraz hızlı geldim. Bak, araba arkadan itişli olduğu için Evet, ön tekerleklerin tek işi var, aracı yönlendirmek. kesinlikle. O yüzden çok güzel bir hissiyat var. Peki %50'yi sen hissediyor musun? Hissettim. Vallahi İşte. yani Yani o onun tekerleklerin farkını bırakmayacağını çok rahat hissediyorsun. 4 tekerlek içinde konuşuyorum. kesinlikle çok iyiydi, ben memnun kaldım. Ki bir de bunun X-Power 4 çeker versiyonu olduğunu hayal et. Değil mi? Çok daha iyi bir yol tutuşu. 4 tekerlekten itiş, muazzam bir keyif. Keyif. Ama arkadan itişin de keyfi ayrı yani şimdi. Çünkü orada bunu deyince bu sefer arkadan itişi sevenler ya arkadan itiş keyif değil mi diyebilir. Ayrı bir kulvar ama
Onu da denemek isterim. Valla ben elektrikli arabaların arkadan itişli olmasını çok beğeniyorum. Çünkü tork yüksek, Evet. kontrolü çok çabuk kaybedersiniz. Doğru. Evet. Dikkatli olmayınca böyle. Ups, uzunlar da iyiymiş. Ama otomatik açmadı. Ben şu an ona takıldım da yorum yapmadım ona. Açmalıydı bence. Az önce ben ona herhalde müdahale ettim. Olabilir. Ondan olabilir. Çünkü Zaten bir otomatik otodaydı. açıkken o ekranda A bir yazıyor. evet, A yazan bir logo çıkıyor. Şu an o yok. Büyük ihtimal Şöyle müdahaleden bir dolayı. bakalım. Şöyle O da menüden açılıp kapanan bir donanım. Otomatik uzun far açık aslında. Kapatıp bir daha açsam mesela ekrana A logosu gelir mi? Şu an otomatikte aslında da otomatik uzun ekrana gelmedi. Ben normalde oradaki tuşlara hiç müdahalede bulunmuyorum. Çok güzel otomatik çalışır. Uzunu hiç dikkat etmedim açıkçası. Yalan söylemeyeyim. spor moddayım. 0-100. Şimdi. ...0-100 8.21, düzeltilmiş zaman 8.56. Fabrika verimiz 7.9'du diye hatırlıyorum. Ben de de öyle şöyle hatırlıyorum. notlarımı da kontrol ederim. 7.9'a 8.2 aslında yakın. Ya çünkü 7.9'u 8 olarak kabul edersek Güzel. Bence fena iyi. değil. Hissiyat olarak çok iyi zaten. Yani 8 diyelim biz ona. 8.2 çıktı. Gayet Aslında güzel. doğal. Yani arkada bagajda şu an çekim ekipmanlarımız var. Burada ben Aynen. varım. Yapılı bir insan. Fren testi. Şimdi. Dörtleri yakmadı. Dörtlü yakmadı evet. Yakmadı. Çok merak ettiğim bir konuydu. Niye yakmadın MG? Bizi böyle şaşırtıyorsun ya. Ama güzel durdu. Güzel durdu gibi. Bende hissiyat öyle. Bende de öyle. Ve emniyet kemeri çok erken beni kavradı. Neredeyse hiç hareket etmedim koltuktan. 35 metre. Nasıl sence? Genel arabaları sen... Şöyle görmüşsün. söyleyeyim. 35 metrenin altını hiç ölçmedim. En iyi değer. Çok mutlu oldum şu anda. Ve Vallahi- hissiyat olarak da ben onu aldım. Tabii hissiyat olarak aldık. İlk Ne- defa denedim ben de. Bu arada uzun yakma ihtiyacını anlıyorum. Onun sebebi ben farı aşağı ayarladım. O yüzden olabilir. Yukarıya Bilgin aldım olsun. tekrar. İlk defa ben de deneyimlemiş biri olarak çok başarılı buldum uzunlarını da. Evet. Ben de onun için buraya geldim. Evet. Yani uzun far gerçekten güzel aydınlatıyor. Peki mesela viraj aydınlatması falan yapıyor mu? Hiç dikkat etmedim de viraj aydınlatma yapacak bir sis farı yok. Sis farı yok. Evet. Farlar hareket etmiyor. Yok etmiyor. Evet, burası şu an trafiğe kapalı bir yer. Doğru. ESP'yi hiç kapatmadığını söyledin ya. Evet kapatmadım. Bir defa olsun kapatmak ister misin? Yani sana güveniyorum. Şurada güzel bir yer var. Olur. Burası, Uzunlar açık yapalım. Espriden. şurası abi müsait bir yer. Yine güncellemeyle birlikte gelen bir unsur üst menüde direkt ELK yani şerit takip sistemini ve ESC'yi kapatabileceğin kısa yol geldi. Şu an stability kontrol tamamen off. Evet öyle olduğunu söylüyor. Bakalım öyle olacak mı? Sport moddayız. Etrafımız müsait. Sadece bir denemek için yapıyorum. Tamam canım, Fazla araba zaten senin de, zorlamayacağım. Evet, sıkıntı sağ yok. olsun. Atmadı. Atmadı. Yok. Bak. Yok. ESP tekrar devreye girdi. Girdi mi? Bence girdi. Ah, ne oldu? Bence bir ESP müdahale off yaptı. Off diyor diyor. şu anda. Bak orada Bence o da bir müdahaleydi. Orada bir sapıttı. Fark ettin mi? Olabilir evet. Tıt 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 yaptı böyle bir. Toto testi demiştin ya. Evet. O testi ben hissettim yani. Güzel. Gidişi güzel. Gidişi çok güzel. Mesela 0-100'e acaba etkisi oluyor mu ESC'nin? Çünkü kalkışta patis yapıyordur büyük ihtimalle. Ama hiç yapmadı biliyor musun şeyde? Kalkış esnasında. Ama acaba açık diye mi yapmadı? Mesela ben merak ettim. Tamam Bilmiyorum. o zaman şöyle yapalım. Sen kaşındın diyelim. Seni indireceğim. Tamam mı? Tamam olur. Ya bence bunu tek merak eden ben değilimdir. Bence bunu izleyenlerde de vardır muhakkak merak Tamam. ettiğini. Bir de öyle test edelim. Olur. Spor moddayım. ESP kapalı. 0-100. Şimdi. ...7.74... ...düzeltilmiş zaman 7.78... ...fren testi... ...şimdi... ...dedim ki sen olmadan da bir fren testi yapayım. İyi yaptın. 0-100'ü merak ediyorum. 0-100'ü ben de merak ediyorum. Bakmadım. İkimize de sürpriz. Önce fren testini söyleyeyim. Tekrar 35 metre. Değişen bir şey Demek yok. ki kararlı. Kararlı, gayet güzel. Ki ben en azından öyle okudum. Üzerindeki fabrikasyon lastiklerin o kadar iyi olmadığını söylüyor millet. Tekrar söylüyorum millet. Halbuki üzerinde güzel bir marka var. 7.74, düzeltilmiş zaman 7.78. Yani fabrika verisinin altında. Yani ben Çok az bir şey etki ediyorsun. çok az bir şey mi? Kağıt üzerinde o saniye çok yüksek bir değer. Yani.
Şimdi Bence onun sebebi ama ben değilim o ESP de ESP. etkili etmiş olabilir. Bence en kesinlikle. büyük sebebi o. Peki Bir az de- önceki konuyla ilgili ESP'li ve ESP'siz stres diyebilir miyiz aslında? Çünkü yani doğru laf bence. Yani benim ne kadar etkim olabilir ki? O kadar süre bir fark olamaz. Evet, etki etmiş Evet. olabilir. Gücü de kesmedi muhtemelen. Aynen öyle. Kesinlikle. Ben bu aracın fren hissiyatını beğendim. Tek beğenmediğim husus şu oldu. Fren hissiyatının modlara göre değişmesi. Evet. Direksiyon hissiyatını da beğendim. Viraj sertse, sert giriyorsan virajda direksiyon gerçekten sert. Uyarısını verdi, gayet güzel. Özellikle elektrikli arabada yeni tanışmış birisi freni bilmiyorsa yani otomatik sistemler olmasa kaza yapar. Yapabilir. Öyle bir şey var yani. Ama bu araca bir özel bir durum değil aslında fren pedalı konusu. Modlara göre olayı belki bu araca özeldir. Ama rejeneratiften dolayı fren pedalı neredeyse her elektrikte biraz farklı normal içten yanmalı göre. Ve şu an Koltuğun yan altı tuşunu beğendim. bence de evet. Yol tutuşu da aracın çok güzel. Kapalı bu arada hala onu da söyleyeyim. Oo. Kapalı olmasına rağmen valla çok iyi. Ben açıkçası çok şaşırdım şu an. Çok iyi değil mi? Bir ürkmedim desem yalan olur ve Aha. şaşırdım yani. Ürkülecek yerde döndü araba. Kesinlikle. Seni de tebrik ediyorum. Sağ bak. Bu olsun. sadece arabanın işi değil biliyorsun. Sağ ol, bunlar teşekkür ederim. şeyler. Sağ olasın, sağ olasın. Yan tarafta hissiyat genelde öyle oluyor. Evet. Sen de dönsen muhtemelen ben de aynı şekilde hissederdim. Biraz yukarıya eğim var. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...80-120, 5.75 düzeltilmiş zaman 5.46 çok iyi. Bataryalarımız bitmişti. Hem aracı şarj ettik hem kameraları şarj ettik. Çok hızlı bir sürede şarj ettik. Yani neredeyse bataryaları değiştirdik, kameraları Evet, evet. ve bindik. Ekran %70 oldu yani. Tekrar %70 oldu. Çok hızlı. Evet yani gördüğümüz sürede galiba 9 dakikaydı yanlış Değil hatırlamıyorsam. mi? Öyle bir gördüm. şeydi. Çok hızlıydı yani. Sen her duruşu bir şarj olarak Evet değerlendiriyorsun. benim hayatımda elektrikli arabanın olayı odur. Yani bir AVM'ye gittiysem şarjım kaç olursa olsun diyeceğim. Şimdi linç yememek için şunu söyleyeceğim. Dolduğumu çıkarıyorum tabii ki yani şarjdan. Her durduğum yerde şarj ediyorum. Geçenlerde eşim bir eve bir şey istemişti. Carrefour'da durdum. Carrefour'un önünde de şarj istasyonu vardı mesela. İçeriye girip çıkmam belki 5 dakika sürdü ama taktım. Öyle girdim. Geldiğimde şarj olmuş araba yani. Çok iyi. 5 dakika yani şu an 9 dakika bekledik bu kadar dolduysa 5 dakikada yine hatır sayılır dolduruyor yani. Tabii. Bu şekilde kullandın mı da arabanı boş şarjla, boş depoyla görmüyorsun. Büyük bir artı oluyor. GPS hızıyla aracın hızını ölçtük. Araç 100 gösterdiğinde GPS 99 gösterdi. Sadece 1 kilometre fark var. Çok az bir değer. Doğru. Güzel bir değer. Bunu ben de daha önce ölçmüştüm. Tabii senin gibi profesyonel cihazlarla değil, normal telefonun GPS'i vesaire ölçmüştüm. Dediğin gibi neredeyse sapma yok gibi bir değer çıkmıştı bende de. Mesela otomatik şey yandı şu anda bak dikkatini çekiyor. Otomatik yanda evet. Biz Yani. bilmiyoruz demek ki. Allah Allah. Başka bir mantığı var mı? Bilemedim yani. Ben de bilemedim. Şarj olunca aklı başına geldi. Ya da kapatıp açınca aklı başına geldi. O müdahale etti değil Yol mi? vermek istemedi ya. Ama Abi direksiyona müdahale etti farkında mısın? Hafiften müdahale etti. Yani geriden gelen trafiğe karşı da bir uyarısı güvenlik sistemi var. var. 90 58 desibel, 100 59 desibel, 110 60 desibel, 120 62 desibel olarak ölçtüm. Sınıf ortalamalarında çok sessiz diyemem. Biraz olsun ses var. 120'de bariz şuradan geliyor diyeceğim bir ses yok. Her yerden geliyor gibi. Her yerden geliyor. Daha Eşit. fazla böyle lastik ağırlıklı. Yani daha iyi bir lastikle çok daha sessiz bir deneyim bence mümkün. Kesinlikle. Top speed denemedik. Top speed deneyelim mi? Hadi Ben deneyelim. olurum ben okeyim. 129, 127, 127, 125. Şöyle göstereyim. Arada neredeyse bir fark var. Bastım. %71'i gördüm. Zaten fazlasını yapmıyor. Sen de söyledin bunu. Bayır aşağı bayır yukarı bu araçlarda fark etmez arkadaşlar. Etmiyor. Torkumuz- Yazılım limitliyor. Tabii torkumuz yüksek. Gücümüz fazla. Çok az bir eğim. Fark etmez. Şimdi ben almış olduğum... bak hemen uyarı da Toparlıyor. verdi. Notlara şöyle bir bakayım. 204 beygir, 250 Newton tork var. Ben aracın performansını bu anlamda
kesinlikle beğendim. Maksimum 160 yazmış ama fazlasını verdiğinde Doğru. gördük. Zaten elektrikli araçlarda maksimum hız, yani sürekli gideyim olayı yok. Doğru. Onu da Ne kadar hız o kadar batarya Tabii ki. gidiyor yani. tabii ki. LFP Değil. Değil. Burada NMC katotlu bir var. katotlu. O da kullanılabilir. 61 gibi 1 kilovata değiliyor kullanılabilir. 61 ya da 62 yanlışım olmasın. Gayet güzel. Kapı açma uyarısında olduğu Var. söyleniyor. Yine kör nokta uyarı sistemiyle beraber Onunla çalışıyor. birlikte, doğru. Kapıyı açarsan arabayı da D'den çıkarıyor bu arada. Çalıştırma düğmesi olmaması bir yandan da İlginç, güzel. bir yandan güzel evet. Alışınca çok güzel bir nimet. Euro NCAP'ten 5 yıldız almış. Aydınlatma yok arka tarafta. Evet o bana Bu bir kalırsa çok eksiklik. büyük eksiklik. Aracın içinin de siyah döşeme olduğunu düşünürsek arka tarafta da renkli siyah camlar var. Arkada oturan kişi o yüzden çok bir karanlık hissediyor. Evet. Tutamaklar, el tutamakları bu araçta var ama bazı modellerde yok. Evet V1 diye isimlendirilen. Arkada yine havalandırma çıkışı yok. Kol dayama yok. Bunlar eksiklik olarak karşımıza çıkmış. Sen genel anlamda bu aracı nasıl buluyorsun? Yani bu aracın en iyi yanı ne sence? Bana kalırsa bu aracın en iyi yanı şarj hızı. Şarj Yani hızı. ben fiyat skalasına göre yorum yapacağım. Hı hı. Bence bu fiyat skalasında daha hızlı şarj olan bir araba yok. Evet. Bu benim yorumum. Yani rakiplerini düşünüyorum. B'de Dolphin var bana göre rakibi. Hatchback o da benzer sınıfta. Ki Mesela Dolphin o bu kadar. çok daha dar zaten. Evet ama yani kağıt üzerine fiyat da hatchback olmasıyla da rakipler birbirine. O bu kadar yüksek kilovatlarla şarj olamıyor. Bana kalırsa en güzel yanı bu. Evet. Ses sistemi güzel. Şerit takip sistemi iyi çalışıyor. Güzel çalışıyor. Güvenebileceğin kadar çalışıyor. Evet. Kesinlikle. Yani o buradaki en kötü yanında soracak olursan asistan derim. Sesli asistan. Evet. Evet. Sesli asistan hiçbir işe yaramıyor. Yani yok arabada asistan aslında. Evet. Evet. Buradaki ekran güzel olmuş. Peki bu direksiyona bağlı mı? Değil. Değil. O yüzden bilmiyorum. Sorun yaşayan var mıdır bunda? Mesela ben orada şey düşünmüştüm senden farklı olarak. Dedim keşke dedim o da elektrikli olsaydı direksiyon. Mesela ben de öyle bir bakış açısıyla yaklaşmıştım. Bu segmentte. Evet bulamazsın. Sen doğru. biraz fazla istiyorsun abi. Ama koymuş o kadar şey mesela. Yani bana kalırsa o da olabilir miymiş? Evet fazlaya giriyor ama olabilirmiş yani. Olabilir. Bence. Kümülatif yani toplam olarak 19. O Ki da buna 116 kilometre. Evet. Ve buna şarjımız da yani testimiz dahil. O yüzden iyi Bence bir değer. iyi bir değer. Ya İyi bir benim değer. genel ortalamam yani 3500-4000 kilometre kullanım deneyimim ortalamam karmada 18 bence. Yani şehir içi ve şehir dışı 18 diyebilirim ben buna. Var. Ben 13 yaktırdım diyen fotoğraf atan da var. Mutlaka. 14 yaktırdım diyen de var ama bence 18, 17, 16 kötünün iyisi, fena değil bir değer. Evet. Peki el freni çekersek ne olur? Denedim. Denedin mi? Fren yapıyor yani bildiğin el freni çekmişsin gibi. Evet. Arkamız müsait. Şöyle. Ama sadece arkalar değil. 4 tekerlekten Tabii. bakalım. Hop. Harika. Çok da güzel. Çok güzel durdurdu. Şunu söylemek isterim. El frenine bastın mesela bir şey olmuyor. Yani Evet, yani- basılı tutman evet. lazım. Çok hafiften bir yapıyor. Evet. Zaten Normal ilk el başta freni gibi. arka taraf kavruyor. Daha sonrasında 4 tekerlekten birden kavruyor. Kataloğunu okumuştum. Orada acil durumlarda yani Evet, fren sisteminin acil durum. çalışmadığı durumda Evet. bunun çalışacağını Evet. yazmışlar. Ya da mesela ben bir yaramazlık yaptım. Evet. Sen de şuradan tık hop Evet. dur bakayım kardeşim diyebilirsin. Diyebiliyorsun. Evet. O güzel bir detay. Peki ben sana sormuş olayım. Sen Buyur abi. şu kısa bir sürede arabayı deneyimledin. Sence en iyi kısmı ne? Bence en iyi kısmı arkadan itişli olması, gücünün yerinde olması, direksiyon hissiyatının güzel olması. Çünkü ben hissiyat Arabayı adamıyım yani. sürmek için Arabayı diyorsun yani. gerçekten sürerken mutlu oldum. Şarj ederken de mutlu oldum. Otomatik uzun Evet, farda güzel çalışıyor şu çalıştı. anda. Kapattı tekrar. Büyük ihtimal yansıma yaptığı için. Evet. Peki beğenmediğin kısım sence ne? Beğenmediğim kısmı arkada kol dayama kesinlikle olması gerekiyordu bence. Hafiften bir kaydırdım. Işıklandırma mutlaka arkada olmalıydı. Evet, o da kol bir dayama hani eksik. söyledim tekrar. Kol dayamadan daha büyük eksik bence ışık. Evet. Çünkü kol dayama bir konforken ışık bir gereklilik. Evet. O yüzden o daha büyük bir eksiklik. Ve sunroof yine bir beklenti olabilirdi ve belki de yine en önemli şeylerden biri bağlanabilirlik kesinlikle evet. Ya olmalı. artık elektrikli araba dediğimiz zaman aslında bir akıllı araç oluyor. Yani şu Evet. an elektrikli arabaların nimeti o. Ama işte bu arabada bu özellik varken kullanılamıyor olması bence Değil insanı mi? mutsuz eden Evet. bir nokta. Sorduğun zaman, eleştirdiğin zaman geliyor, yapıyoruz diyorlar ama hani bir senedir bu cümle kuruluyor. Bakalım hani bu aracın da 2023'ten beri Türkiye'de olduğunu düşünürsek 2 senedir gelememiş.
Daha artık gelse ne olur diyeceğiz ama gelsin yani. Evet. Bak, Her yere geç. gayet güzel dönüyor. Ki bu yolda ben çok kullandığım bir yol. Hep açarım burada. Hiç sapıttığına denk gelmedim. Gayet güzel. Ben beğendim yani, sistem iyi çalışıyor. Güven verdi. Şimdi hiçbir şey yapmazsak ne olur onu da görelim. Müdahale et dedi. Etmiyorum. Döndürmeye çalıştı. Dönemedi. Artık yol da denk gelmemişti. Direksiyona müdahale etmezsek ne olur? Şimdi ona bakalım bir. Düz bir yol bulmuşken. Hiçbir şey yapmıyormuş falan. Vallahi bilmiyorum. Ben sağımı solumu kontrol ediyorum. Please hold the steering wheel dedi. Yani direksiyonu tut dedi. Tutmadım. İkazını verdi. Şerit ortalama sistemi şu an devam ediyor. Ama fark ettiysen Ama hop direksiyonu sola bıraktı. doğru gitti. Aa güzel, hayır direksiyonu bırakmadı. Tabii direksiyon komple bırakmıyor. Bırakmadı. Yani şeridin içine yüzmeye başlıyor. Şeridin içinde yüzüyor. Ve böyle devam ediyor. Ne diyor? Abi ben sağ solu kontrol ediyorum. Bildiğim kadarıyla buna sonsuz devam ediyor. Evet. Ama viraj dönemez. Bakacağım. Döndü. Bıraktı. Bıraktı. Evet. Yani daha fazlasını şu an test etmek için uygun bir rotamız olmadı yani açıkçası. Belki Kuzey Marmara'da denesek olurdu ama muhabbeti açtı. Böyle de bir sistemi var arkadaşlar. En azından işte fren yapmadığını gördük. Biliyorsun hani videolarımda ben fiyat bilgisinden bahsetmiyorum ama ikinci el değeri olarak da baktığımda uygun fiyatlı, alınabilir bir elektrikli araç olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. İlk alınabilecek en uygun fiyatlı ve güzel donanımlara sahip, güzel kalitede bir müzik dinleyebileceğiniz bir araç. Kesinlikle katılıyorum. Yani aslında şunu demek daha doğru olabilir. İlk aracı olacak ve hani sıfır ya da sıfıra yakın bir araba alabilecek durumda olan bir kişinin ulaşabileceği bir araba. Tabii ki yine uygun dediğimiz zaman aslında dar bütçeli bir kişinin ulaşamayacağı bir fiyat. Arabanın şarjı bitmez ama bizim şarjımız bitebilir. Doğru. Videoyu da bitirelim. Güzel bir gün oldu. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum aynı şekilde bu sohbet, bu deneyim için. Çok sağ olasın. Yani senin sayede mesela bazı şeyleri ben de fark ettim. Arka taraftaki halıdan mesela katlanıp da aşağı onu bilmiyordum mesela. Onu ben öğrenmiş oldum. Aracın bu kadar iyi yol tuttuğunu tahmin edebiliyordum ama deneyimleyememiştim. Deneyimlemiş oldum. Ve her şeyden bu kadar saattir birlikteyiz ve çok güzel bir vakit geçirmiş oldum. Evet, yani. çok güzel. Benim için de kesinlikle Umarım öyle izleyenler oldu. için de aynı durum geçerlidir. Evet. Bu arada körüğün kapalı olduğunu, direksiyon körüğünün gördüm. Bir de sen söyledin. Onu da ekleyeceğim. Çünkü bunları söylemeyi seviyorum. Sen söylemeseydin de bilemezdim gerçekten. Oraya bakmazdım. Evet, pas konusunu. OBD cihazını bağladığımız yerde bir pas sorunu var. Muhtemelen tüm araçlarda var. Doğru. Ya yine benim genel yorumlara baktığım zaman tabii ki kim niye oradaki kısımlara baksın. Ama niye paslansın? Bakan herkes de paslandığını görmüş. Bu durum ama sadece OBD tarafında değil. Aslında torpido ve diğer ön göğsü tutan bütün kısımda geçerli ama o kısmında aracın şasisinin kendisi olmadığını belirtmek istiyorum. Yani Tabii. şasenin üzerine ekstra bir yekpare olmayan bir kısım. Ve bence bu bir problem değil. Görünmeyen bir yer. Belki oraya bir güzel bir boya atılmış olsaydı. O bir dış bir pas bence. Yani Evet. oranın içi olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Bu arada torpido açılması hissiyatı gayet güzel. Soğutma özelliği yazmamış. Evet, kağıt üzerinde yok. Katalogda. Fakat biz denedik. Soğutuyor. Yani- Muhtemelen iklimlendirme sistemi buralardan bir yerden geçerken içeriği soğutuyor. Serindi çünkü içerisi. Evet, kesinlikle. Ya ben- Işıklandırması yeter. Biraz küçük sadece. Evet, kesinlikle katılıyorum. O küçüklük buraya hacim olarak, rahatlık olarak gelmiş. Soğutma tarafında da ben şahsen hani deneyimledim. Bunu test etmek için yapmadım. Torpidoda su vardı. Sıcak bir suydu. Finalde soğuk halde çıkardım onu oradan. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Kendim de hemen şöyle toparlayayım. Benim için önemli olan direksiyon hissiyatı, fren hissiyatı, gaz hissiyatı, aracın sürüş dinamikleri. Ben bunlara iyi puan verdim. Ben de bir kullanıcı olarak aynı fikirdeyim. Eksileri var. Tekrar bahsetmeye gerek yok. Araç bana güven verdi. Sürücüler vermemiş olsa da vallahi korkuttu beni. Yani bence önerebileceğimiz bir Kesinlikle araç, bir tavsiye model. edebileceğim bir araç. Sana da çok teşekkür ediyorum. Aynı bu keyfi, şekilde. bu güzel zamanı birlikte paylaştık. Çünkü kanalın adı paylaşıyorum. Aynen öyle. Paylaştıkça güzeldi. Paylaştıkça güzel. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü abone oranı gerçekten düşük. Verilen emek büyük. Sizlere test ederken verilerle karşınıza çıkıyoruz. Bu da bizim diğerlerinden farkımız olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi de unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hype yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.